Bir toplumun ahlaki bağları çözülürse yıkılır o toplum. Atıyorum televizyonda işte bir jeoloğun çıkıp dine giydirmesi havalı görünüyorsa ona öykünen insanlar da öyle olurlar. Osmanlıca bilmiyor mesela, diyor ki en cahil Türkler Müslüman Türklerdir. Sen bu kanıya ulaşabilecek, bu konuda yargı belirtebilecek düzeyde bilgi sahibi birisi değilsin. Allah'ın takdir ettiğinden başkası gelmez adamın başına diyorsun ve oluyor, abi bakıyorsun takdir ilahi celbetmiş. Dolayısıyla ben bir insanın korkaklaşmaması için zaten kader inancının güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir ara halı saha ayarlayın. Net çağıracağız. Şimdiden Size geldim. Altaycan Medis skillsi izleteyim yani. Bana işte GDH sahnede bir video çekelim dediler ve herkes uzmanlığı konusunda konuşuyor dediler. Senin uzmanlığın nedir? Ben bir uzmanlığım yok. Fakat kitap konusundan görece anlıyorum. Okumaya çalışıyorum. Almayı biliyorum. Yazıyorum ve basıyoruz. Yayın evimiz de var. Dolayısıyla kitap konusunun sanıyorum her sekmesinde belli bir tecrübemiz olduğu için kitaplar hususunda konuşabileceğimizi söyledim. Ben zaten genel olarak monolog konuşmayı çok beceremiyorum. O yüzden soru cevap şeklinde gidebiliriz. Burası çok uygun benim için. Sorusu varsa buyursun. Öncelikle hoş geldiniz. Çalışabilirim. Ben sizi severek takip ediyorum ama bu soru cevap kısmının bu kadar hızlı olacağını beklemedim açıkçası. Yani ben geleceğinizi duyduğum günden beri aslında size bir soru sormayı düşünüyordum. Şu an ama soruyu nasıl kuracağımı da bilmiyorum. Genellikle anlam arayışı ve hayattaki amaç üzerine yani. Sizin birkaç tane videonuz var aslında. Ben onları az buçuk izlemiştim. Çok uzun video izleyemiyorum aslında ama izledim onları da yine. Yani sizce boşa yaşanmamış bir hayat nasıl bir hayattır? Ve ayrıca işte bazen insan, bence her insan hayatının belli bir döneminde böyle bir hayatı sorguluyor. İşte ben işte gerçekten işte yaratıldığım amaç üzerine mi bir hayat yaşıyorum? Çünkü biz yaratılan her varlığın aslında bir amaç üzerine yaratıldığını biliyoruz. Ben işte yaratıldığım amaç üzerine mi acaba işte hayatımı şekillendirdim, işte yaptığım iş veya yaşadığım hayat genel olarak, ya da işte bir de üniversiteden mezun olduktan sonra işte çalışmaya başladık ve ben işimi de gerçekten severek yapıyorum ama insan bazen şey oluyor böyle, işte hayat artık böyle mi olacak yani? Sürekli böyle mi yaşayacağım? Hayat amacıyla kitaplar arasındaki aldım soruyu. Aynen Aldım yani konuyu. genel olarak böyle bir şey sormak istiyorum. Ya ben şöyle bakıyorum mevzuya. İşin aslı biraz da şu son atıyorum 5-6 yıldır YouTube'da iş yapıyoruz ve YouTube'da iş yaptığımız için yaptığımız şeyin büyük bir kısmı da kitap tahlili aslında. Yani belki 1000'e yakın video çekmişizdir, bunun 500-600 tanesi kitap tahlili hakkında. Ben ilk şöyle düşünüyorum. Mesela bunu hiç yapmadan önce bir 10 senede absürt bir şekilde kitap okuma halim vardı. Ben normalde doktorum ve hiç TUS'a girmedim. TUS'a girmek için gereken sınavlara da girmedim. Yani buna üniversite 3. sınıfta karar vermiştim. Yani kitap okuyacağım ve girmeyeceğim. Mesela pek çok branş var ki bunun aslında ciddi düzeyde işte uzmanı olabilecek, title'ını alabilecek düzeyde de kitap okumuşluğumuz var. Atıyorum mesela bana hep şey derler, psikiyatri yazsan hocam. Hani zaten okuyorsun, yaz. Ben de şey diye düşünürdüm yani YouTube yokken. Ben orada asistanlık yapsam ömrümün ciddi bir kısmı çok da ilmi iştigalle alakalı olmayacak bir şekilde boşa gidecek. Yani en azından böyle düşünüyordum. Şimdi oradaki motivasyonumu düşünmeye çalışıyorum. Çünkü şu an bulunduğum yerde başka motivasyon bağlayabiliyorum. Yani şu an işte bir YouTube kanalım var. Kitap tahlili yapıyorum ve para kazanabiliyorum. İnsanlar benim yaptığım tahlilleri izliyorlar. Ama o gün para kazanmıyordum. O gün işte ne bileyim bundan prestij de elde etmiyordum. Mesela insanlar çok dini kitap okumuş bir doktora daha prestijli gözüyle bakmıyorlar. İşte uzman bir doktora daha prestijli bakıyorlar veya işte ilahiyat okuyup dini kitap okuyan birine, yani dini prestijse onu da elde ediyorlar. Bence insanın temel motivasyonu hocam, yani hayatın içerisinde var olma maksadı bir biçimde hakikate temas etmek. Yani bunu bizim tasavvuf literatüründe de çok şey yaparlar. Hakikat gerçek bir varlıktır. Hakikate temas etmeyen şey hocam uzun vadeli var olamıyor. Gel geç bir varlığı oluyor. Dolayısıyla bütün şu hayatın maksadı nedir diye sorulsa benim kanaatim hakikate bir biçimde temas etmek. Çünkü bir hoşuma giden bir söz var, şey diyor, hakikati kucaklayamazsınız. Mıncıklayamazsın yani hakikati. En fazla temas edersin bir yerinden. Dolayısıyla ne kadar fazlasına temas etmek istiyorsan o kadar da hakikatin bilgisine ulaşman gerekiyor. Yani içine girebilmen için
bir biçimde bilgisine ulaşman gerekiyor. Ben bunu kısıyorum. Telefon sesini kısmayı bilmiyorum muhtemelen. Bunu her kelimeden önce kısıyorum ama kısılmıyor bir türlü. Ben yani kitap okumanın bazen şöyle oluyor çünkü bir prestij haline dönüşüyor kitap okumak. Yani kitap okuyorum niçin? Kitap okumak için. Bu anlamı değil. Yani kitap bunu vermez. Oradan almak istediğim bir hakikat olmalı. Mesela iyi kitap nasıl seçilir? Evet, beni bir meselenin hakikatine götürecek. Bunu talep etmiyorsan kitap okumak da bir noktada şey oluyor. İnsanın o hakikat olmayan şeyin peşinde koşarken eline enstrüman sağlıyor sadece. Mesela pek çok okuma böyledir. Yani kendini değiştirmek, bir şeyi öğrenmek maksatlı değil, bir şeye vurmak. İşte bir şeyi eleştirmek maksatlı ki bu işte kötü kitap seçimi aslında genelde böyle oluyor. Dünyaya niçin geldik? Amaç olarak bunun sırrına vakıf olsaydım şu an gerçekten ben bir evliyayım ve ona göre davranır falan. Hep yolundayız yani o işte. Zaten böyle vardığını düşünmekte bir patolojik bir hal var. Psikoloji var. Çok müstekbir bir tavır. Yani ben bu hakikati elde ettim. O zaman okumama gerek yok. Yani niye okuyayım ki? Biliyorsam. Ben en azından bunu insanın varoluş amacıyla çok uyumlu görüyorum. Ve bunu sadece kitaba da indirgemiyorum. Öğrenme gibi daha geniş bir konsepte çekmek daha makul olabilir. Ama az soru sorarsanız ben konuşma temposu konusunda zorlanabilirim. Monolog yapmaya başlayabilirim. Evet, buyurun. Son yayınınızda ekran sürenizin çok fazla sizin de arttığınızdan bahsetmiştiniz. Sizin de ekran süreyle alakası bir videonuz var. Ben de birçok kez izledim. Bununla ilgili hayatınızda nasıl ekran sürenizi azaltıyorsunuz? Bize ne öğrenirsiniz? Onu öğrenmek istemiştim. Tamam, çok güzel soru bence. Ben yani yakın zamanda böyle bir sosyal medyada gündem olduğu için ben hatta şey yapıyorum, eşime şaka olarak bir şey söylüyor, diyorum ki şu an bütün Türkiye beni konuşuyor. Bakıyorum ve garipsediğim, şu an herkes beni konuşuyor ve bakmam gerekiyor. Hakikaten bazen şey oluyor, ben de dikkat eksikliği olduğu için de hiperfokus oluyorum. 17 saate varan mesela son bir haftadır 17 saat ortalama ekran sürem vardır. Çünkü mecburen bakmak zorunda kalıyorum. Ama normal zamanda, ki bence normal zamanın miktarını arttırmak gerekiyor. Yani insan hayatında sürekli tempolu bir şekilde koşarak yaşayamıyor. Şimdi bu bir haftadan sonra mesela benim normal rutin hayatımda ekran sürem yarım saat, bir saat arasıdır ki ben sosyal medyada iş yapıyorum işin aslı. Yani işte yarımşar milyondan 3 tane hesabım var. Twitter, Instagram ve şeyde, YouTube'da. Çünkü ben orada bir tüketici olarak var olmayı çok anlamlı bulmuyorum. Yani orada tüketici olarak var olmanın bir öğrenim olduğunu zannediyor insanlar. İşte çocuklarımıza ekran izletelim ki kullanmayı öğrensinler. Sen orada bir tüketicisin ve sosyal medyanın bütün aplikasyonları, algoritmaları en basit şekilde kullanılabilir şekilde ayarlanıyor zaten. Yani 5 yaşında çocuk kullanmayı öğreniyor zaten. Dolayısıyla burada tüketici değil, üretici pozisyonunda olmaya çalışıyorum normal hayatımda. Mesela benim telefonumda Twitter yüklü değil. Ben tweet attıysam kesinlikle o an oradayımdır. Yani oradaysam kesin tweet atmışımdır. O yüzden insanlar şey sanıyor, mesela günde 3 tweet attı, günde 3 kere Twitter'a baktı. Ben bununla bayağı mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu akışlar şöyle, yani Twitter akışları veya işte Instagram akışı, YouTube'u bir tık ayırabilirim. Çünkü YouTube'da nitelikli bir şeyler bulabiliyorsunuz. Mesela şu an iyi dersler atıyorum, işte tarih dersidir, iktisat dersidir. Bunları bulabilirsiniz ama gündelik tüketim bir de şey yapıyor, insanı aldatıyor. Mesela bir şey atıyorsun. Bunun en kolay yolu yazmamak bence. Çünkü ben kendimde şunu fark ediyorum. Twitter'a yazdığım zaman bildirimini takip etmek istiyorum. Yani görmek istiyorum insanların tepkisini. Bu benim kullanım süremi arttırıyor. O yüzden ara ara şey yapıyorum işte. Artık yokum. Çıkıyorum. Buradan çıkmadan bence ciddi bir üretim çok zor. Yani insanı kemiriyor bu. Uzun vadeli değil çünkü hiçbiri. Yani bugün Twitter'ın algoritması bir günlük. Instagram'ınki de zannediyorum ki bir gün civarı. YouTube'un algoritması da 1-2 yıllıktır. Genelde 2 yıldan sonra videonun şeyi düşer. Dolayısıyla üretim kabiliyeti ve üretim biçimi de buna göre yapılır. Daha uzun vadeli bir şey yapmak istiyorsak kitap burada kaçınılmaz bir şey. Ve bununla hakikaten mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bu bağımlılık. Mesela ben şu an şunu fark ediyorum. Son bir haftadır ekran sürem çok arttığı için telefonum yanımda olmadığından rahatsız oluyorum. Ben normalde telefonum yanımda gezmem çok kolay kolay yani. Bir odaya atarım elimin altında olmasın diye. Ama şu an mesela rahatsız oluyorum. Bunun bir bağımlılık olduğunu da fark etmek bence çok önemli. Sevgili hocam, öncelikle hoş geldiniz. Bu Aydın Salih'in kitabıyla ilgili çektiğiniz videoyu seyrettim. Oldukça ilgi çekici ve bilgilendirici. Bir tıp doktoru olarak size bununla alakalı bir soru sormak istiyorum. Şimdi üzerimizde yapışmış bir dindar Müslüman kimliği var. İslami tıp
İslami tedavi alternatifi konusunda şahsi fikriniz nedir? Bir, ikincisi aşı karşıtlığı üzerinden bu işin İslami bir vebali olup olmadığını düşünüyor musunuz? Çünkü net bir şekilde aşıya karşı çıkıyor rahmetli ve onun sözleri üzerine ben o kitapta gördüğüm için çocuğumu asla aşılatmam diyen ve daha sonra da bunun reaksiyonuyla çocuğunu kaybeden aileler gördük. Sizce bu konular bu kadar İslamiysek daha detaylı bir İslami hassasiyete gerek var mı? Ya da biz hangi boyuttayız burada hocam? Ya bence burada şu hususların önce ayrılması lazım yani. İslami tıp. İşte her zaman bir mevzuyu iyi kavramak istediğimizde yapmamız gereken temel şey yan yana kullandığımız kavramların anlamlarını sabitlemektir. Mesela İslami tıp. Tıp nedir? Tıpın İslamisi olur mu? Bu bir mevzu. Yani tıp dediğimiz bir bilgi tipi var. Bunun maksadı şu. İnsanların sağlığını daha iyi duruma getirmek. Şimdi iki yönü var. O zaman böleceğimiz şeyin başına İslami koyduysak bir İslami var, bir de İslami olmayan. İslami olmayan bir tıp. Şimdi şöyle bir makul şüphe var benim kanaatim. İşte atıyorum modern tıbbı biz eleştirmeksizin almalı mıyız? Ben bir tabip olarak buna katılmam. Yani insanlar modern tıp üzerine düşünmeliler. Çünkü paranın olduğu her yerde istismara açık bir yön vardır. Aydın Salih ile ilgili benim temel eleştirdiğim nokta aslında aşı konusundan ziyade çok açık ve bariz insanlara zarar verecek tedaviler önermesi ki zannediyorum tıp eğitimi de yok. Mesela atıyorum mide kanaması ile ilgili işte bekleyince durur ve mekanizmayı tamamen ters anlatıyor. Bu bir insanın ölmesini sağlar. Bir insan ölür bundan yani. Veya acil işte alerji, anafilaks dediğimiz tabloda işte hastaya işte soğan koklat. 3 dakikada ölür hasta. Yani bu tarz şeyler var ama aşıda mesela şöyle bir şey var. Ya ben burada bizim makul şüphelerimizin de itibarsızlaştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi mesela aşı konusunda benim şöyle bir yön var. Bütün kamuyu aşıladığın için insanların hasta olma ihtimali azalıyor. Yani ben bugün çocuğumu aşılatmasaydım aşıyla korunan pek çok hastalığı kapmazdı. Bunda bir beis yok. Ama bu diğer insanlar aşılı olduğu için. Yani bu hastalıklardan eskiden insanlar ölüyordu. Yani bir faydasının olduğu belli. Zararı var mıdır? Bunun da yeterince denetlenmesi konusunda insanların bir hassasiyetinin olması bana çok yadırgatıcı gelmiyor. Aydın Salih konusunu yani şeyden ayırmak lazım bence. Genel insanların tababetle ilgili eleştirilerinden bence ayırmak lazım. Yani burada çünkü bir tıp işi yapılıyorsa burada her zaman sorgulamaya açık bir yön var. Mesela ben şöyle bir eleştiriyi makul görürüm. Alternatif tıp dediğimiz işte kadim tıpta en azından biz bunlar için metinlerini okuyoruz, çevirilerini yapıyoruz. Mesela İbn Sina'nın El Kanun Fit Tıbbı. Ya bu metin yok Türkçe'de. Ebubekir Razi'nin Havisi. Bunlar çok büyük ve güçlü metinler. Yok bugün. Burada büyük tecrübeler var. Mesela bugün ortalama bir çıkıkçı gerçekten bir tecrübeyle iş yapıyor. Yani sonuçta insanların 3000 yıldır kolu kırılıyor. 3000 yıldır bu kırık kolu üzerine tedavi yapıyorlar. Şimdi modern tıbbın şöyle bir yönü var. Burayı tamamen göz ardı eden bir yönü var. Bunu entegre edebiliriz aslında biz. Kendi standart deney gözlemimizin içine alıp atıyorum. Biz şunu biliyoruz. Aranızda tansiyon hastası yoktur. Hepiniz gençsiniz ama tansiyon hastaları bilirler ki soğan yedik, sarımsak yerlerse tansiyon düşer. Maydanoz tansiyon düşürür. Çünkü diüretiktir. İdrar attırır. Limon mesela tansiyon düşürür. Şimdi biz bunlardan mesela kontrollü deney yapamaz mıyız? Bence yapabiliriz. Yapmamalı mıyız? Bence kesinlikle yapmalıyız. Çok daha ucuz. Değil mi? Çok daha ucuz. Yani bunları stabilize edebiliriz. Atıyorum işte sarı kantaron mesela artık Ya bu çok istismar da edilen mesela onu da söyleyeyim. Yani alternatif tıpta istismar ediliyor. Öbür tarafta istismar ediliyor ama mesela sarı kantaronun antidepresan etkisi bilinir. Buradaki mevzunun problem yönü şu. İşte bir bitkiden ilaç çektik. Bunu standartize edemiyoruz. Modern tıbbın bize verdiği en büyük avantaj standartize edebilmek. Mesela bir bitkide daha fazla oluyor ya. Veya işte onu çektiğinde şurada yetişmiş bir bitkide burada yetişmiş bir bitkiden daha az oluyor. Ama bununla ilgili bence insanların itiraz sahibi olmasına çok problem yok benim. Aydın Salih çok başka bir tablo. Yani onda çünkü şu yön de vardı. Bu dini olarak kullanılmaya da müsait. Atıyorum işte uydurma hadis anlatıp baş ağrısına tahammül edemeyen cehenneme gider. Ben çok gördüm çok eğitimli şeylerden ya hocam dedi ben başım ağrıyorken ağrı kesici atmıyordum bu hadisten dolayı. Dedim, bu bir hadis değil yani. Bu bir uydurma rivayet.
Dolayısıyla oradaki tablo Aydın Salih üzerinden ayrı, bir de modern tıbbın eleştirilmesi yönünde bence yapılması gereken çok şey var. Çünkü biz mevzuları hep çok steril algılamaya müsaitiz. Mesela aslında eğitimimiz şöyle diyor bize: her şeyi sorgulayın. Tamam, sorgulayalım. Yani bence modern tıbbı da sorgulayalım bu açıdan. Benim açımdan hiçbir sorun yok. Biz neden mesela işte Türkiye'de mesela İbn Sina, her yer gök İbn Sina. Ben bunu yıllardır sorguluyorum. Ben tıp fakültesinde öğrenciyken okulumuzun önünde İbn Sina heykeli vardı. Benim okuduğum okulun önünde. Ben de düşünüyordum ya, El Kanun'un tercümesi yok. Yani heykelle harcanan parayla biz bu metni tercüme edebilirdik. Ben mezun oldum. Şu an 15 yıl geçti. Hala yok. Yani El Kanun'un doğru düzgün bir tercümesi yok Türkçe'de. Yani çok kötü yapılmış tercümeleri var. Veya Havi Ebubekir Razi'nin Havisi yok. Yani burada alternatif tıbbın bir iktisadi piyasası oluştuysa metnin de ortaya çıkması lazımdı ama metin yok. Ve bu olmayan metinlerden herkes üretiyor. İbn Sina'nın mizaç teorisi. Nereden okudun abi bunu? Ya, Arapça bilmiyorsun. Bu metni okuyabileceğin bir yer yok. Yani olmayan bir kaynağa atıf yaparak her sözünü İbn Sina söylemiş gibi yapıyorsun. Burada çok farklı dinamiklerle fazla sayıda problem var bence. Şöyle bir yanılgı oluyor hocam. Türkiye'de pek çok insanda var bu. Mesela hafif bir entelektüel üretim yaptığında, mesela bu İslam ilimlerde olsa, ya bu metni zaten okuyan adam Arapçadan okur diyor. Veya işte İngilizce metinlerde mesela. Ya bu düzeyde diyor felsefe bilen bir adam bunu İngilizce okur. Fakat şu kesin bir gerçek. En azından ben bunun aksini hiçbir kitapta görmedim. Türkçeleşmemiş hiçbir şey entelektüel Türkiye'deki üretimin içerisine dahil olmaz. Yani bir metin tercüme edilmediyse o metin entelektüel dolaşımda değildir. Çoğu insan bunu sadece büyük oranda prestij için söyler. İşte şu İngilizce'de şu metin var. Abi o entelektüel dolaşımda değil o metin. O yüzden hızlı bir şekilde bizim bu külliyatlarımızı tercüme etmemiz gerekiyor. İnşallah bununla ilgili de yol alınacaktır. Hoş geldiniz Hoş bulduk. öncelikle. Ben kendi zihin dünyanızda bir takım kırılmalara neden olan, değişimlere neden olan kitaplar veya yazar, yani size eşlik eden o süreçte zihin dünyanızın şekillenmesine öncülük eden ya da bu kitapları merak ediyorum. Evet, güzel soru. Yani dini metinleri dışarı alıyorum. Mesela Riyazu Salih'in, Müslüman olmama vesile oldu. İşte Kur'an. Hani o düzlemin dışından standart insan yazımı kitaplara geldiğimizde ben Cem Ömer için bu ülkesini beni etkilemişti gerçekten. Yani sadece açısından değil, Cem Ömer için şöyle bir yönü var. Yani sadece fikir yönünden değil, dil yönünden de, üslup yönünden de çok etkiliyor. Onun dışında Edward Said'in oryantalizm metni. Yani bende şöyle bir bakış oluşturdu. Anlatılara bir de, şimdi bir anlatı var ortada. Bu anlatı bakıyorum ki çok normal ve herkesin kabul ettiği ana akım, mainstream anlatı. Bu anlatı kimin işine yarıyor? Veçesiyle bakmayı ben Edward Said'in oryantalizm metnini okuduktan sonra. Ya evet, ya bu anlatı var ama bu anlatı her yönüyle batılı söylemi önüme koyuyor. Beni alt pozisyona alıyor ve söylemleri bu şekilde kritik etmem gerekiyor. Yani şu an ben mesela mainstream pek çok kültür tarihi anlatısı var ki bunların büyük bir kısmı aslında sadece Batı üstünlüğünü zihin altına vermek için. Edward Said'in oryantalizmi o açıdan beni etkiledi, yani etkileyici bir metin. Çok fazla metin var. konu bile yapsak mesela Hanefilerin fıkıh usulü metinleri falan da çok etkilemişti. Ben şöyle düşünüyorum ya, çok genel anlatı hocam, yani bu hakikat vesaire dedik ya, şöyle bir yönü var bunun. Genelde bir şeyin hakikatine ulaşmak için çok emek vermek gerekiyor. Yani ben hiç bütün insanlarda var olan bir hakikat görmedim. Genel olarak mevzunun özüne gidebilmek için o konuya dair emek vermiş olman gerekiyor. Mesela atıyorum, ben ilk Müslüman olduğumda hadisler konusunu çok merak ediyordum. Hadisler konusunda çok okuma yaptım gerçekten. Yani hayatımın ciddi bir bölümünü buna harcadım. Bu Fahri Razi'nin bir sözüdür. Fahrettin Razi İbn Sina'ya eleştiri yapmak için bir metin yazıyor. Metnin girişinde diyor ki ben hayatımın ciddi bir kısmını bu metne harcadım. Şimdi hadisler konusunda mesela gittikçe, her gittiğimde daha fazla mevzuya dair bilgisizliğini fark ediyor insan. Yani en üst söylem var. Onun içinde ben hadisleri kabul ediyorum. Ama o söylemin içinde aşağı inilebilecek bir yön var vesaire. Böyle işin lubbu derler eskiler. Hemen ulaşılabilir yerde olmuyor. Yani Hazreti Ali'nin meşhur bir sözü var ya, ilim bir noktaydı diyor, cahiller onu çoğalttı. Yani o noktaya gidebilmen için her mevzuda çok uğraşman gerekiyor. Ve hatta şöyle algılıyorum artık mevzuyu, ortada bir nokta var. Hazreti Ali'nin söylediği gibi. Sen neresinden gelirsen gel,
nihayetinde o noktaya doğru gidiyorsun. Hangi konudan alırsan al. Ve bu çok kolay olmuyor işin aslında. Biraz işin emeğini vermek gerekiyor. Yani gayretini göstermek, onu istemek, iştiyak etmek gerekiyor. Bugün yani hepinizin çalıştığı sektörlerde de gerçek böyledir yani. Sen çok iyi bir kameraman olmak istiyorsan o konuyla ilgili irade göstermen, fedakarlık etmen, o mevzuyu gerçekten sevmen ve istemen gerekiyor. Aslında ilmi mevzular da tamamı böyle. Hızlı bir şekilde elde edilmiyor. Farklı farklı yerlerinden yaklaşarak ben hep aynı şeyi görüyorum ki buna ulaşmış da değilim. Sadece çeperde fark ettiğim şey bu. Öyle söyleyeyim. Ben zaten şey diyorum, bu ülkeyle Edward Said'in oryantalizmi ben elimde olsa bütün okullarda resmi olarak okutur, ders yaptırır, çocuklara kompozisyonlar yazdırırdım. Çünkü bu Türkiye'nin entelektüel gerçeğidir yani. Türkiye'de entelektüel faaliyet genel olarak bir Batı üstünlüğünü anlatmaktan ibaret. Ve bu hikayenin sorgulanması gerekiyor her yönüyle. Buyurun. Bismillah. Adım İshak. Çok memnun oldum, çok seviyorum sizi, videolarınızı da izliyorum. Aslında oğlum sizi çok daha iyi seviyor, yani o çok ilgileniyor, yani videolarınızı izliyor. 16 yaşında oğlumun adı Adil, çok kitap okumayı seviyor ama işte çok hızlı okuyor ki ben bazen korkuyorum faydasını alamıyor diye. Sen biraz yavaş okusana, yani belki çok anlamadan geçiyorsun falan diyorum. 10. sınıf şu anda. Hızlı okuma işte nasıl bir şeydir? Belki onu mu teşvik etmeyeyim? Bazen diyorum yavaş oku diyorum ama bazen doğru mu yaptım diye de şüpheleniyorum kendimden. Doğru olmayabilir hocam. Şöyle çünkü ya insanın kitap okuma hızı aslında şey gibi, karşınızda konuşan bir şahıs gibi düşünün. İşte çok derin bir konu hakkında konuşuyorsa hızlı konuştuğunda anlamak güçleşiyor. Kitap da böyle. Yani şimdi hangi metni okuduğuna göre değişir. Mesela şey soruyorlar, bunu sık soruyorlar. İşte hocam saatte kaç sayfa okuyorsunuz? Hangi kitabı? Yani birisi bana gelse dese ki bugün hayatımda ilk defa felsefe metni okuyorum ve Kant'ın 1. kritiğinden 100 sayfa okudum. Ben derim ki yalan söylüyorsun ya da hiçbir şey anlamamışsın. Yani o metinden anlayabileceğim maksimum 5 sayfa. Düşüne düşüne gidersen. Ki ağır bir metin. Dibi derin bir metin yani. Ama mesela bir roman metni okuyorsun. Hızlı okumakta hiçbir beis yok. Yani ben 400 sayfa okuduğum oluyor günde. Ama hangi kitap? Bir de işin özü aslında bir insanı geliştiren metinler günde 400 sayfa okuyabildiğim metinler olmuyor. Orada hangi metni yediği önemli. Yani fast food bir metin yiyorsa hızlı okumak iyidir. Hatta bazen çok şaşırıyorlar. Biz mesela böyle sosyal medyada tartışma oluyor. İşte Rum suresiyle ilgili böyle bir tartışma olmuştu. Ya bir arkadaş bir hafta falan çalışıyor mesela, bir şeyler yazıyor. Ben mesela 90 tane tefsire o 5 ayet için bir günde bakabiliyorum. Çünkü orada hızlı bir tarama yapıyorum artık. Neyi okuduğu çok önemli. O yüzden mesela şeyde de bu Kur'an metni için de sahabeden gelen şeylerde yavaş yavaş tane tane okuma vurgusu çok şey. Çok sahabe kızıyor hızlı okunmasına. Diyor ki siz diyor hurma dalı gibi saçıyorsunuz diyor Kur'an'ı. Çırpıyorsunuz yani. Tık 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 hızlı hızlı okumaya başlıyor. Normalde tefekkür ede de yavaş yavaş. Neden? Çünkü derin bir metin okuyorsun. Yani bir ayetin üzerinde uzun uzun dursan dibine ulaşamayacağın bir metni hızlı hızlı gidiyorsun. Bu metne göre değişir. Tamam. Başka bir şeyim var. Genelde kitap okuma tutkusu olan ama bu tutkuyu kaybeden birine nasıl bir tavsiye verirsin? Kitap okuma tutkusu olan bu tutkuyu kaybeden birini bilmiyorum. Ya ben kitap okuma konusunun çok fazla abartıldığını düşünüyorum hocam. Kitap okumak zannedildiği kadar önemli bir şey. Biraz overrated bir şey yani. Şimdi mevzunun özü öğrenmek. Yani onu ıskalarsak kitap okumak kendi kendine bir aracı amaçlaştırmaya dönüyor. Yani bir şeyi öğrenmek önemli. Dolayısıyla hani kitap okumak bunun bir biçimi. Adamdaki öğrenme şevkini kamçılamak lazım. O zaten kendi kendine okuyor. Ben mesela hayatımda hiç kimseye işte kitap oku diye tavsiye verdiğimi anımsamıyorum. Yani hiç yapmadım bunu ama çok kişi kitap okumaya başladı. Çünkü orada şeyi anlıyor insan. Ya bu bir kıymet üretiyor. Yani okumak bir kıymet üretiyor. Şimdi kitap burada aslında en iyi araç olduğu için çok dikkat çekiyor. Çünkü gerçekten şöyle düşünün hocam, mesela diyelim ki Bismarck'ın bir biyografisini okuyorsun. Ya Bismarck denilen adam gerçekten büyük bir adam. Tamam şimdi. Önemli bir şahsiyet. Sen bu adamın bir deneyimini alabildiğin kadar alıyorsun. Yani bugün gidip mesela çok yüksek bir bürokratla oturamıyorsun. Onun deneyimini çekemiyorsun. Ama 1930'da yaşamış bir bürokratın
hatıratından deneyimini çekebiliyorsun. Mesela diyor ki böyle bir şahıs gördüm. Onda böyle bir zaaf var. O yüzden bu zaaftan dolayı onun şu işte kullanılamayacağını düşündüm. Yaklaşık olarak senin karşında gören bürokrat da öyle düşünüyor. Çünkü insan seçen insanlar böyle düşünüyorlar. Şimdi bu deneyimi çekebileceğin yer bir YouTube videosu değil. Kitap. İşte atıyorum ne bileyim Katip Çelebi'nin bir kitabını okuyorsun, metnini. Katip Çelebi büyük bir adam. Onun deneyimini çekiyorsun hocam. Mesela çok iyi kitaplar, benim kanaatim zaten, kitap okuyarak yazılmazlar. Kitap okumak sadece deneyimi yönetebilmeyi sağlıyor. Mesela benim İslam tarihinde gördüğüm en ciddi ve Batı tarafından da ciddiye alınan metinlerden birisi İbn Haldun'un Mukaddimesi. Şimdi İbn Haldun normalde eğitimi yarım kalmış birisi. Kendi coğrafyasına göre standart klasik eğitimlerde zayıf. Mesela hadis usulüdür, tefsir usulüdür, fıkıh usulüdür. Ondan çok daha iyileri var. Hatta ben şey yapıyordum ya, hiç bilmiyor bu işten. Geçiyorsun. Metnin son 300 sayfası böyle. Fakat muazzam bir gözlem kabiliyeti. Kaç yere vezirlik yapmış. İşte şehirlilik dediği hadaretin içinde yaşamış. Bedavet görmüş. Bu ikisini mukayese etme kabiliyeti var. Ve muazzam, yani bence tarihte yazılmış en iyi kitaplardan birisi. Çok da iyi eğitimli olmayan bir adamın deneyiminden doğuyor. Dolayısıyla kitaba biraz insanların deneyimlerini çekmek yönüyle bakarsak daha fazla faydalanırız bence. Öbür türlü kilu kal diyorlar eskiler. Dedi, denildi, dedi, denildi, dedi. Bu aslında maksat bu değil yani. Ki çok insanın da bu aracı amaçlaştırma şeyi bozar. Öğrenme faaliyetini bozar. Yani adamın bir kitabı okurken ki maksadı Aristoteles bu konuda şunu diyor demek. Bu kitap okumaktan maksat değildir. Maksat bu konunun doğrusu budur demek. Mesela şey olur Türkiye'de. İşte diyor, tercümeden ilim öğrenilmez. Mesela bu çok yaygındır. İşte felsefe okuyor, tercüme. Öğrenilir abi. Yani İbn Rüşd mesela bütün metinleri tercüme okudu. Ama İbn Rüşd ismi. Ve okuduğu tercümeler de bizdeki gibi iyi tercümeler değil. 4. dilden tercüme okuyor. Metin antik Yunanca yazılmış, Süryanice'ye tercüme edilmiş, Süryanice'den Arapça'ya tercüme edilmiş, Arapçadan Latince'ye tercüme edilmiş. Thomas Aquinas onu okuyor. Sen bu adamı Thomas Aquinas diye tanıyorsun. Niye? Çünkü önemli olan şey kimin ne söylediği değil, doğru nakli yapmak değil. Mevzunun özüne gidebilmek. Sen de mevzunun özüne gidebilen insanları tanıyorsun zaten. Dolayısıyla orada manaya gitmek hep esas. Öbür türlü kitap bir engelleyiciye de dönüşebilir. Bunun da bence bizim gene klasik gelenekte şey diyorlar. İlim 1000 perdedir diyen adamın sözü buna şey yapıyor. Çünkü çok kağıtta kalırsan bu hakikate ulaşmana perde olmaya başlıyor. Deneyimi kenara alıp kağıdın üzerindekini teyit etmeye çalışıyorsun. Şimdi Türkiye özelinde Müslüman gençliğin kimliğini sosyal hayata, sosyal medyaya taşıyamamasından kaynaklı bazı problemler meydana geliyor. Başında en büyük problemlerden birisi de kimlik krizi. Kimlik krizi yaşayan bu gençler kimliklerini bir sığınak olarak değil, bunu girdiği tüm ortamlarda taşıyabileceği bir değerler bütünü olarak taşıdığında, götürdüğünde bir anlam kazanıyor. Medyada neden yoksunuz dediniz. Bunun hakkında video çektiniz. Gerçekten bu sorumun altında bir anlam kazanır belki. Bunu açmak istedim. ACM olarak siz, ACM olarak tabii bir marka. ACM diye de İngilizce'de. Evet. ACM evet, bu da güzel. ACM olarak siz kimlik krizi yaşayan bir genci nasıl mücadele etmesi gerektiği noktasında teşvik edersiniz? ACM'de, üniversitede ya da başka bir hayatta, iş hayatında neyse böyle bir zorlukla karşılaştı mı? Kimlik krizi yaşadı mı? Müslüman olduğu için. Bunu bir girizgah yapmam lazım. Bence ben insanların dışarıya bir şey anlatmak motivasyonlu olmasına çok şeyim. Bunu yanlış biliyorum. Yani mesela insanlar şöyle davransınlar gibi bir durumda bulunmak da şöyle bir yön görüyorum. Siz şöyle yapın demek istemediğim için bunu söylüyorum. Ben yapıyorum, doğrusu bende var abi. Siz de şöyle yapın. Şimdi ben doğrusu bende varı söylemeye çok şey yapıyorum. Bana müstekbir geliyor. Genelde de böyle yapmamaya çalışıyorum. Benim durduğum nokta şurasıdır. Ben bir Müslüman adamım. Müslüman bir Türk adamım ve böyle davranıyorum. Sen de kendine göre davran. Şimdi burada aslında senin şahsiyetinle ilgili duruşun, yani kendi kişiliğinden yola çıkan duruşun topluma da bir şey söylemiş oluyor. O yüzden ben insanların kendisi odaklı olmasını daha hoş buluyorum. Yani
Mesela şöyle düşünün, o kadar tantana oldu ve bu tantananın tek sebebi adamın benim karıma küfür etmesi. Çünkü ben bunu şöyle düşünüyorum, bu benim şahsiyetime yakışmıyor. Bana kimse küfür edemez. Ben izzetli ve normal bir bireyim, bu toplumun içinde saygın bir bireyim ve bu topluma değer üretiyorum. Dolayısıyla benim kendi şahsi saygınlığımı korumam bir topluluğun kendi şahsi saygınlığını korumasına dönüşüyor. Çünkü bu toplulukta buna maruz kalan bir sürü insan var. Ya ben mesela şöyle düşünüyorum, bir şey diyorlar işte, Müslümanlar hırsızdır. Niye caminin önünden geçen bir adam bir yerde hırsızlık yapmış falan. Şimdi ben düşünüyorum, ben bu mevzuyu mesela şahsi algılıyorum. Sen bana hırsız diyemezsin arkadaş diyorum. Ben hırsız değilim yani. Tamam, çünkü kendi kişiliğinden yola çıkan yön toplumsallaşıyor zaten, kamusallaşıyor. Bir işi kendin kamulaştırmaya çalıştığında suni oluyor. Mesela insanlar gerçekten burada kendisi için kavga eden bir adamı gördüğünde evet bu benim de başıma geliyor diyor. O yüzden kamusallaştırmaya çalışmamak lazım. Bence insan ya biraz şöyle düşünmeli. En azından benim motivasyonum o. Ben bir adamım ve bu toplumun bir zararım yok. Faydam var. Benim babam da böyleydi. Dedem de böyleydi. Dolayısıyla bize bu şekilde konuşamaz. Yani bunu mesela bir insan kendine yakıştıramaması lazım. Bu bir kişilik kaybı değil aslında. Yani kişiliğin yok olması. Çünkü sen babasına sövüldüğünde sinirlenmeyen bir adamsın. Bu aslında insanın dini, işte milli yönlerini de geçtim, kendi kişiliğiyle alakalı bir problem. Yani burada artık kendi babasına, kendi değerlerine sövüldüğünde sessiz kalabilen bir insan, nihayetinde bir insandan ziyade insan posasına benzer. Burada metroda senin yüzüne tükürse birisi, buna karşı reaksiyon vermen gerekir zaten. Anormal durumlarda, bu psikolojide yerleşmiş bir kaydedir. Anormal durumlarda normal tepkiler anormaldir hocam. Yani bir adamın mesela bacağı koparken gülmesi anormaldir. Orada normali bağırmasıdır zaten. O yüzden insan posası haline gelmemiş birisinin zaten böyle şeylere tepki vermesi gerekir. En azından ben öyle düşünüyorum yani. Benim merak ettiğim şey, az önce kitaplardan bahsettik. Şimdi hepimiz bir ACM değiliz. Gündelik de bizim meşguliyetlerimiz. olsa. Evet, keşke olsa. Gündelik bizim de meşguliyetlerimiz. Ne bileyim işte sabah saat 7'de kalkıp kahvaltısını yapıp 9'da mesaisine gidip 6'da çıkıp akşam 8'de evine gelip çocuklarıyla vakit geçirip uyuyan rutin insanlar olarak bizler bu kadar detaylı okumalar yapamayabiliyoruz. Ki yapamayız da yani. Herkes ne bileyim o ilacın etken maddesini üretmek durumunda değildir. O ilacı almak durumundayız biz. Biraz böyle hap besleniyoruz. Koşullar bunu gerektiriyor. Burada esas olan şey kitapların kutsallığı mıdır yoksa kitapların içerisinde edinilmesi gereken öz müdür? Yani kutsal olan o papirus mu? Çünkü bilgi dediğimiz şey zamanında tabletlere yazılmış. O zaman da tablet kıymetliydi. Sonra işte matbaa, işte papiruslar, matbaa, gazete. Şimdi dijital hale falan geldi. Yani illa kitap okuyun mu? Ama atıyorum bir elverişli bir YouTube yayını veya ciddi bir dijital platformun bir biyografi belgeseli veya bir konu üzerine çalışılmış görsel 45 dakikalık başka bir içerikte aynı hap bilgiyi taşıma yetisine sahip midir? İlla onu okumak mı gerekir yoksa izleyerek de? Yani gündelik hayatta şöyle tipler var. Ben de onlardan birisiyim. Spor yapıyorum ve spor yaptığım vakit benim için boşa geçiyor. Ne yapıyorum? Takıyorum kulaklıkları. O an hap bilgiyi alabileceğim, benim adıma o kitapları okuyan, o kaynakları araştıran veya merak ettiğim o dönemde falanca koltukta oturup bütün olan bitene şahit olanların bütün o konuşmasının 1 saatlik yayını çarpı 2 hızla dinliyorum ve oradaki özü almaya çalışıyorum aslında. Dolayısıyla burada kitabın kutsallığı veya bilginin kutsallığı arasındaki korelasyonu nasıl kuracağız? Ben zaten şey konusunda, özellikle bu bilgiler konusunda şey değilim, yani kitapperest değilim. Fakat şöyle, bazen şöyle bir hataya düşülebilir. Mesela hap bilgi alacağız diyelim. Atıyorum ne olsun, az önce İbn Haldun'un mukaddemesinden bahsettik ve biz bunu YouTube videosundan öğrenmek istedik. YouTube videosunda karşımıza çıkacak bilgi tiplerinden birisi şu: İbn Haldun deistti. İşte deist olduğunu gizliyordu. Müslümanlar onu öldürmesin diye aydın bir adam olduğu için deizmini gizlemek zorunda kalmıştı. Şimdi bu hap bilgi YouTube'da normalde çoğunluk görünen şeydir. Ve bir oryantalist üretimdir. Yani bir oryantalist zırvadır işin aslında. Çünkü İbn Haldun tarikat şeyhidir. Gerçekten kendi şahsi tarikat var. Benim tarikat bu.
Tamam şimdi ve gayet dindar bir adam yani. Hiç alakası yok konuyla öyle söyleyeyim. Ama aslında oryantalist'in buradaki takıldığı nokta şurası. İbn Haldun kıymetli bir adam dedik. Müslümanlardan maymundur dedik. Bunların arasından nasıl İbn Haldun çıktı? Dedi ki bu deisttir. Müslümanlar hakikaten maymun ve bunu öldürmeye çalıştılar. Şimdi bu bir anlatı ve yalan. Şimdi biz bunu hap bilgi şeklinde almak istesek, bugün YouTube'da tutmuş kanallara açarsak alacağımız anlatı oryantalist anlatır ve yanlıştır. Bunun teyidi için iki mekanizma var. Bir, ya metnin kendisini okuyacağız. Bir de metnin tabii felsefi ağırlığını almak için hiçbir şekilde videodan alamazsınız. Metni okumak gerekir. Yani ben bu konuyu anladım ve İbn Haldun hakkında bir şey söyleyeceğim diyorsak metni okumak gerekir. Yok İbn Haldun hakkında genel malumatım olacak diyorsak önümüzde şöyle bir şey var. Daha kalabalık görünen bir yalan yığını, bir de çok daha az görünen bir bilgi. Veya aynısı Gazali için de geçerlidir. Gazali bilimi bitirdi. Ya bu palavradır yani yalan, düz yalan, oryantalist ezberdir gene. Ama sosyal medyaya tıkladığınızda 1 milyon izlenen videoların hepsi bu yalan üzerine. O halde şöyle yapılması lazım. Yani biz mesela bir derinleşmek istediğimiz konular var. Bir de malumat düzeyinde bilgimiz olsun istediğimiz konular var. Malumat düzeyindeki bilgide insan her zaman şuna muhtaçtır. Yani delili mukayese edemiyorsak hepimiz taklit ediyoruz. Güvendiğimiz insanları taklit edeceğiz. Yani Müslümanların bu açıdan bir işte politik topluluk oluşturması bu açıdan kıymetli zaten. Ben bu adama güvenirim. Yalan söylemediğini düşünüyorum diyeceğin insanlardan ancak malumat alabiliriz. Öbür türlü işte dezenformasyon dediğimiz şey aslında bu filtre çalışmadığı için yaygınlaşıyor. Buyur abi. Ben seni de tanıyorum. Ya buradaki herkesi tanıyorum. Daha önce GDH'a konuk olmuş muydum diye düşünüyorum. Öncelikle şunu merak ediyorum. İsmim Emir bu arada. Hoş geldiniz GDH'a. GDH sahneye de hoş geldiniz. Bir hikayeniz var. Ben bu hikayenizi merak ediyorum. Bu arkadaşlar belki de sizi çok daha yakından takip ediyorlardır. Tribün şey var ya videosu yumruklayarak indirilen adam. Seni öyle yapacağız. Gerçekten biz bunu konuşmaktan sıkıldık. İnsanlar dinlemekten sıkıldı. Şöyle ben son özellikle 2 Seni aydır hedef gösterip her gün gösterebilirim. sayfa yeniledikçe görüyoruz sizin haberlerinizi. O yüzden önce hikayenizi merak ediyorum. Bir de dinle tanışmanız hikayesini de çok merak ediyorum. Aa bunu geçelim ya. Vallahi bilmiyorum. Gerçekten ben bayıldım ya bunu anlatmak. Bir de şöyle bir şey var. Eskiden mesela ben İmam Hatip çıkışlıyım. Bizim okulda da mesela inanmayanlar vardı, ateistler vardı. Biz o zaman tabii bir iki tane olduğu için çok şaşırırdık buna. Ama şimdi liselere indiğinizde, insanlara baktığınızda ateistleşmek artık çok moda oldu. Ya da inanmamak. Ya da İslam karşıtı olmak moda oldu. Bunun sebebini merak ediyorum. Özellikle gençlerdeki dinsizleşme konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de son olarak çok konusu geçmedi aslında burada. Yapay zeka araçlarını ne kadar kullanıyorsunuz çalışmalarınızda? Ne kadar sıklıkla kullanıyorsunuz onu da merak ediyorum. Hiç kullanmıyorum ya. Ben teknoloji karşıtı bir insanım genel olarak. Gerçekten mesela YouTube kanalım var ama canlı yayını açmakta zorlanıyorum. Her canlı yayın açarken 20 dakika falan uğraşıyorum. Şimdi şöyle, ilk sorduğun yani ateizm artışı konusu benim kanaatim şu an şey bir gündem. Eskimiş ve gecikmiş bir gündem. 3 sene önce problemdi bu evet. Yani 3 sene önce şöyle bir durum vardı. Çünkü liselerde gerçekten ben Müslümanım diyen sayısı, Müslüman değilim diyen sayısından fazla gibi görünüyordu. Bunun sebebi de şu, yani işin aslında sosyal medyadaki boşluktan birbirlerini büyüten pek çok ateist kanal ortaya çıkmıştı ve ateist olmak havalı görünüyordu. Yani sadece tek sebep bu değil. Çünkü bu adamlar soru da ortaya atıyor. Yani rasyonel bazı sorular ortaya atıyorlar işte. Diyor ki sizin dininiz şöyle. Buna cevap veren de yok. Dolayısıyla büyük bir tazyik oluşuyor. Şimdi genel olarak insanın temel insiyaklarından birisi hocam taklittir. Az önce konuştuğumuz gibi. Bilmediğin konuda taklit edersin. Ve popüler havalı figür şey görünürse, ateist görünürse insanlar bunu takip ederler. Ve bu yukarıdan aşağı doğru yıkıla yıkıla gelir. Atıyorum televizyonda işte bir jeoloğun çıkıp dine giydirmesi havalı görünüyorsa ona öykünen insanlar da öyle olurlar. Bu önce işte yukarıdan aşağı doğru gider. Ülkenin en eğitimli kesiminden en aşağı doğru. Bu şekilde gitti. Ve son ben 1 yıldır falan da bunun kırıldığını düşünüyorum. Yani şu an bu havalı bir şey değil yukarıda. Ve bunun sonucunda 3 yıl sonra göreceksin. Yani toplumun tabanını 3-4 yıl geriden takip eder. Bu değişti. Ve 3-4 yıl sonra böyle bir gündem kalmayacak. Bu sadece toplum tabanında bir şey. Yani siz Twitter'ı domine ederseniz 5 sene sonra TikTok'u domine etmiş olursunuz. Paralı faaliyetleri geçiyorum. Kültürel açıdan. Çünkü o taban o yukarıyı takip edecek. Dolayısıyla yukarıdaki işi değiştirmek önemli. Biz bu süreçte bunu
çok konuşmaya çalıştık. İnsanlar şöyle zannediyorlar. Hocam gençlere hitap ediyorsunuz çünkü üslubunuz iyi. Bu sadece bir üslup meselesi değil. Yani üslubu iyi bir sürü insan var. Burada bir bilgi üretilmesi gerekiyor. Yani tavana hitap eden, oradaki zeki çocuğu ikna eden veya zeki eğitimli insanı ikna eden bir argümantasyon kurulması gerekiyordu. Bu büyük oranda kuruldu. Yani çok fazla sosyal medyaya giren hoca oldu vesaire. Şimdi bu aşağı doğru o argümanları sindire sindire aşağı inecekler. Sen 50 sayfalık bir konuyla ilgili yazı yazacaksın. O en aşağıdaki adama bir shorts olarak ulaşacak. Ama en yukarıda 50 sayfalık metnin olması lazım önce. Bu kırıldı. Allah'ın izniyle ben 3 sene sonra böyle bir gündemin çok olacağını sanmıyorum Türkiye'de. İnşallah. Merhabalar. Buradayım. Ben Burak. Bilgisayar mühendisiyim. Herkes bir mesleki şey soruyor. Ben de sorayım. Bu son zamanlarda Beş Benzemez ve dünkü canlı yayınınızla beraberdik. Beş Benzemez'in türevinle alakalı bir şey soracağım. Size gelen hakaretler, oluşan durumları hepimizi takip ediyoruz. Sonuç olarak hepsine baktığımızda bir Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük yapı taşı ahlaktır. Bu son zamanlarda oluşan bir, bana göre biraz belki ağır olabilir ama size gelen şeyleri bir ahlaksızlık olarak, yalan haber, yalan şeyleri bir ahlaksızlık olarak adlandırıyorum. Bize gelmiş zaten. Bir söv gitsin. Sıkıntı yok yani. Kameraman çekiyor olmaz. Ya ben sonuç olarak şuna bakacağım. Her şeyin aslında hap bilgi alıyoruz tabi'nin dediği gibi. Hızlı tüketim, hızlı tüketim, hızlı tüketim. Bu yüzden izlenmeler de çok fazla. Bunların sonucunda biz şuna bakmamız gerekiyor. Ahlaklı ne kadar olmamız gerekiyor ve ben şunu sormak istiyorum. Ahlaklı bir sosyal medya ne kadar mümkün? Ahlaklı bir sosyal medya çok mümkün. Yani şöyle hocam, ben hani bu ahlakla ilgili mevzular havada değildir yani. Şöyle algılanıyor bazen. İşte biz insanlar ahlaklı olun veya ahlaklı olmakla ilgili tavsiyelerde bulunursak ahlaklı olurlar. Zannediyoruz, olmazlar. Yani bunun işin aslı bütün halinde insanın hakikat algısıyla alakalı bir durumu vardır yani. İşte felsefedeki tabirle ontoloji, epistemoloji kurarsın, sonra ahlak hakkında konuşursun. Ahlak bir sonraki iştir. Onu kurabilmen ve ikame edebilmen için bir hakikat algının olması gerekir. Tamam mı? Mesela atıyorum şey düşünelim. Bir şahıs küfür ediyor. Tamam, mesela ben küfür edeyim mi? Ya senin bana gelip Altaycığım hiç küfür etme bence demen çok dışarıdan gelen ve zayıf bir motivasyon. Ama benim şöyle düşündüğüm için küfür etmek bana yakışmaz. Şimdi bu çok daha içeriden ve çok daha ahlaklı kılıcı bir şey. Öyle adam var ki mesela onunla karşı karşıya oturmanın bile bu bana yakışmaz diyorsun mesela. Tamam, dolayısıyla o kişilik algısının da oluşması için uğraşmak gerekiyor uzun vade. Yani sadece Türkiye için değil bu ahlak konusu. Her devlet için geçerli bir şeydir. İnsanlar ahlakı şey zannediyorlar işte. Ya olsa iyi olur. Olmayınca da ne yapalım falan. Böyle bir şey değil ahlak. Yıkılırsın yani. Bir toplumun ahlaki bağları çözülürse yıkılır o toplum. Şöyle düşünün, bir politik topluluk gene hayal edelim. Bu Türkiye olsun. Ben yanındaki adama güvenmiyorum. Bir kriz anında yanındaki adamla beraber aksiyon alabilecek miyim? Sırtımı dönebilecek miyim ona? Emin olabilecek miyim yani? Güvende hissedebilecek miyim? Bu adam bana zarar vermez. Çünkü bu adam bana zarar vermemek için bir ahlaki motivasyonu var. Ne o motivasyon? Diyecek ki benim Müslüman kardeşimdir. Dolayısıyla İslam'ın burada verdiği şeyi biz sadece tavsiyeler bağlamında algılıyoruz. Bu hatalı. İslam sana galip olmanın yolunu veriyor ahlakla. İşte Müslümanın gıybetini etmez. Niye? Dağılır çünkü topluluk. Birbirinin gıybet ettiğini bilen insanlar dağılırlar. Burada toplumun harcı olması hasebiyle ahlak en önemli şeydir aslında. Benim mesela insanlara güvenmediğim bir denklemde bütün fiillerim değişir. Ve bunlar genellikle o topluluğu zayıflatıcı olur. Mesela 10 kişi düşünün. Hepsinin birbirine güvendiği, hepsinin birbirini sevdiği. Mesela ben ne yapıyorsun? Namazdan çıkınca bir sonra birbirlerine göğsünü vuruyorlar. Ben hiç hayatımda göğüs göğüse değdiğim ve kendisine dair ünsiyetimin, sevgi hislerimin artmadığı bir insan görmedim. Kimle bu şekilde sarılırsan ona karşı sevgi hissin artar. Tamam. Şimdi bu düzeydeki bir 10 kişi düşün. Bir başka 10 kişi düşün. İşte bizim ahlak dediğimiz şeyde mesela güvenmiyor. Ulan benim paramı da çalabilir. Benim hakkımı da yiyebilir. Benim hakkımda başkasına iftira da edebilir diyen bir 10 kişi düşün. Bu iki onlu grubun mücadelesinde ikinci onun kazanması imkansızdır. O yüzden işte ayet-i cellede şey diyor ya, sizden diyor 10 kişi Allah'ın izniyle 1000 kişiye, sonra diyor 200 kişiye.
Bunun mekanizması budur zaten. Böyle bir topluluk kolay kolay yenilmez. Müslümanlar da o yüzden zaten genel olarak eğer teknolojik zafiyetleri yoksa kolay kolay yenilmezler. Bunun tarihidir. Yani biz şimdi çok yenik bir durumun içerisinde doğduğumuz için bir illüzyon yaşıyoruz. Yani işte Müslümanlar neden yeniliyor? 200 yıldır yeniliyorlar. Yani İslam kurulduğundan beri 1000 yıl boyunca her zaman en güçlü devletler orada çıktı. Sebep ne yani? Bu psikolojik motivasyonlar önemlidir hocam. Sana söz vermeyeceğim. Seni tanıyorum çünkü. Ben üniversite öğrencisiyim ve videolarınız gerçekten bizim için üniversite hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Videolarınızdan birinde bir şey görmüştüm. Muhafazakar elit kesimin daha fazla arttığından bahsetmiştiniz. Bunu da Boğaziçi örneğiyle vermiştiniz. Benim merak ettiğim konu ise şu. Hani sizin için muhafazakar elit kesim tanımı tam olarak ne? Ya muhafazakar elit kesimi tanımı böyle dört başı mamur bir tanım değil. Yani senin gördüğün kafası çalışıyor, zeki bir adam bu. Akıllı birisi dediğin insan profilleri var. Bir de öyle algılamadıkların var. Yani öyle algıladığım profiller arasında ben dindarlığın arttığını düşünüyorum. Ve bu zaten toplumun da öyle insanları taklit ettiğini düşünüyorum. İşin aslı çıkış noktam o yani. Şu üniversite bu üniversiteden ziyade. Ya mesela atıyorum benim geçen bir şeye bakmıştım. Brand Watch. Takipçi kitlerimin %25'i şey çıkmış. Etkileşim. Yani yazılım mühendisi. Yani IT'ciler bizde tanıyor. Dolayısıyla şimdi bu iyi bir kitle olduğunu gösteriyor. Veya işte doktoru, mühendisi bilmem ne işte haber şeyi vardı çok fazla. Yani bu kesim artacak. Daha da artacak. Yani çünkü geç şehirleşen bir topluluk var. İşin aslı şehirleşmesi engellenen bir topluluk. Yani Türkiye'de dindar muhafazakar dediğimiz kesim şehirleşmesi engellenmiş bir topluluk. İradi olarak değil. Yani şurada işte atıyorum siz eğitim almak için bunun kavgası verildi yani. Yani kızlar eğitim alsın diye kavgası verildi. Erkek çocuklar işte İmam Hatip'ten katsayı yemesinler diye kavgası verildi. Yani eğitim almasına yeni müsaade edilmiş bir topluluk olarak varsanız ve eğitim aldınız. Bunun da sonuçlar olacak. Yani şehirli bir elit üretiyorsunuz. Bir tane daha sorum olacak müsaadeniz olursa. 15 yaşında bir kızım baktığında gerçekten hani karizma bir abla diyeceği bir figür yok demiştiniz. Benim de bir liseli grubum var ve hani bunlara ablalık yapıyorum aslında. Sizin bu tasvir ettiğiniz hani o karizma abla görüntüsüne ulaşmak istiyorum. Peki hani burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tamamen bir muhteşem bir abla olamam haliyle. Bunun Instagram'da Ama neye video dikkat akımını etmemiz gördüm ya. lazım? 14 yaşındaki çocuklar için karizma abla olmaya çalışıyorumdur diye. Ben bilmiyorum. Yani kızlara neyin karizmatik göründüğüne dair hiçbir fikrim yok. Yani dünyanın en o dünyadan uzak insanlar sadece kızım izlerse anlayabilirim. Derim ki bu karizma görünüyor çünkü benim kızım izliyor. Onun dışında hiçbir tefekkürüm yok. Ben normal çok şeyimdir. Tabiri caizse kalas bir adamımdır. Bir keresinde konferansımda bir arkadaş yapmıştı. Arkadan eli kaldırmıştı. Ya böyle çok acıklı bir ses tonuyla dedi. Abi dedi canlı yayınlarda biraz daha ağzım aç konuşabilir misin? Ne dedi ya? Benim dünyam biraz fazla bu yönde. O yüzden tefekkürüm yok bilmiyorum ama yani var olmam sosyal medyada. Yani var olmanız lazım. İnsanlar çok hata ediyorlar. Ya bu dinler bir refleksle de yapılıyor ama hatalı. Zannediyorlar yani birisine vaaz edeceğim ve 13 yaşında bir çocuk bundan etkilenecek. Böyle olmayacak. Yani mecburen mesela atıyorum bayanlar sosyal medyada olmalı mı? Mecburen. Çünkü insanlar takliden öğrenirler. Yani insanların %99 bilgisi taklididir. Mesela bile böyledir. Kitaplarda bile böyledir. Cemil Meriç oku. Ben mesela Cemil Meriç biyografilerine bakıyorum. Biyografiyi kim yazdıysa taze Cemil Meriç okumuş ya. Herkesin üslubu Cemil Meriç'e çalıyor. Bu böyledir. İnsan taklidi davranır çoğu zaman. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben mütercim tercümanlık mezunuyum. Konuşmanın başında kitap çevirilerinden bahsettiniz. Bazı kitapların çevirisinin olmadığının, bazılarının ise çok kötü olduğundan bahsettiniz. Şimdi bütün küresel olarak çeviri sektörü pek değer görmüyor. Özellikle Türkiye'de değer görmediğini görüyoruz ve çevirilerde YouTube çevirileri olsun, kitap çevirileri olsun, film çevirileri olsun insanlardan çok otomatik çeviri sistemleri, yapay zekalar, çeviri araçları bunlar kullanılmaya çalışılıyor. Sizin bu konularda görüşünüz neler? Bu kötü bulduğunuz çeviriler neden kötü? Ve genel olarak çeviri sektöründen bir beklentiniz varsa bunlar neler? Merak ediyorum. Çok güzel. Ya şöyle hocam ben normalde şöyle bir grup var. Yani bir insan psikolojisinde böyle bir yön vardır onu söyleyeyim. Yani ben bir şeye sahibim ve o şey olmadan olmaz. Bu temel insanın yani refleksidir.
hangi fazilet kendisinde varsa onun olmadığı insandan hiçbir şey olmayacağı gibi bir atıf yapar. Bu çeviri mevzunda, çeviri eleştirilerinde böyle bir yön var. Mesela çeviriden olmaz diyor adam. Kaç dil biliyorsun? Yani Kant, sana demiyorum. Yani bunu söyleyen kişiye söylüyorum. Kant Almanca yazıyor abi. Tamam mı? İşte Voltaire Fransızca yazıyor. İngilizce yazıyor David Hume. Rusça yazan var. Değil mi? Sen kaç dil bileceksin? Yani doğal olarak kaçınılmaz bir biçimde çeviri okuyacaksın. Yani bu biraz insanın varlığına sataşmak gibi bir şey oluyor. Şimdi bu İslam tarihinde de çok baş dönemde yapılan bir tartışma, biliyor musun? Normalde asıl olan, yani metinde asıl olan şey lugat ve ibare değildir. Manadır. Eğer bir metnin manası varsa o mana tercüme edilebilir. Manasız şey tercüme edilemez ancak. Çünkü o manayı başka bir dile naklediyorsun. Tamam, bu eskiden beri de yapılıyor. Bugün mesela bizim takıntı gösterdiğimiz düzeydeki tercüme problemlerine bakıyorum. Ve eski tercümelere bakıyorum. Mesela biz İbn Sina'nın Kanun'u çeviriyoruz şu an. 2 arkadaş. Tercümeyi yapmış Osmanlı döneminde Tokadizade merhum, ki çok orijinal bir adamdır. Tercüme etmiş. Metni şöyle tercüme etmiş. Bir pasaj konuyu anlıyor. Tamamen kendi anladığını aktarıyor. Hiç ibareyle alakası yok. Tamam mı? Bu tercüme iyi bir tercüme midir? Bence süper bir tercüme. Onu da söyleyeyim. Yani çünkü bu tercümenin yakın dönemde bir daha yapılmış. Bir vakıf aracılığıyla anladığım kadarıyla. Ben tercümeye bakıyorum hocam, hiçbir şey anlamamış. Kelime çevirmeye çalışmış. Çünkü manaya gidemediği için çevirememiş. Yoksa şu kelimeye bu manayı değil, bu manayı ver falan, ben hiç oraya takılmam. Manayı nakledebilmiş mi? Edememiş. Çünkü muhtemelen tavabet yok. Hastalıkları anlayamamış. İbn Sina'nın bahsettiği. Ve yok. İslam felsefesi bilgisi yok. Yani oradaki manayı sökebilmen için, bir adamın sözündeki derunu sökebilmen için adamın kafasına girebilmen lazım. Bu da mesela konu İbn Sina ise İslam felsefesi ve tababet bilmen gerektirir. Haricen o dönemin tababetiyle bu dönemin tababeti arasında kavram şeması kurabilmen gerekir. Mesela İbn Sina dedi ki, kara balgam olduğunda hastanın ateşi de varsa, atıyorum, soğan verilmesi gerekir. Kara balgam nedir? Tercüme edeceğiz. Kelimenin anlamını herkes biliyor. Ben de biliyorum. Tamam. Hangi hastalığı kastediyor? Yani o gün kara balgam dediği şey bugün 10 tane hastalık. Bu 10 hastalıktan hangisini kastediyor? Bunun için metnin bütününe hakim olup zihninde kavram şemasını alman lazım. Sonra sen diyeceksin ki kara balgam dediği yere pnömoni. Bunu yapabilmen için çözmen lazım. O bulmacayı çözebilmiş olman lazım. İkinci tercüme de bu yüzden çok kötüydü. Motomot gitmeye çalışmış. Ve kötü tercüme. Burada kötü tercümede şöyle bir takıntım olmadığını göstermeye çalışıyorum. Yani bu çünkü bir yerde de şeye dönüşür. Ya bu kelimeyi de şöyle çevirsin. Ya onu da öyle sen çevir. Yani anladın mı şimdi? Adam senin zihnindeki gibi nasıl çevirsin her kelimeyi? Sen de çevirsen aynısını ben de söyleyebilirim. Şu kelimeyi böyle çevirseydi. Veya soruyorsun adama, işte iyi bir Kur'an meali var mı? Yok diyor. Nasıl yok ya? 300 tane var, yani bir tanesi iyidir bunun. Hepsi mi kötü? Hepsi kötü değil. Bu biraz şeye de dönüşüyor yani. Tercümenin her çeşidini itibarsızlaştırmaya dönüşüyor. Yapay zekaya gelince şu an yani aktif, herhalde ondan faydalanmayan bir mütercim yok. Çünkü ben en azından bazı reklam olmasın diye söylemiyorum. Büyük kurumların reklam yaptığında itibarını arttırıyorum çünkü. Yani mesela bir yapay zeka uygulaması gerçekten iyi tercüme yapıyor. Ben arada kontrol ediyorum. Arapçadan falan da iyi tercüme yapıyor benim kanaatim. Ama burada da şu esas oluyor gene. Bazı metinler gerçekten tercüme veriliyor. Mesela bir roman metni çok somut olduğu için, kavram şeması olmadığı için. Ya olay anlatıyor işte, ben geldim gitti falan filan. Bunu çevirmek kolay. Zor olan şey kavram şeması olan bir metni çevirmek. Çünkü kavram şeması olduğunda metni çevirirken ben senden istikrar bekleyeceğim. Yani sen atıyorum İbn Haldun'un metnini çeviriyorsun ve asabiye kelimesini nasıl çevireceksin? Asabiye kelimesini kötü tercüme ettin. 50 sayfa sonra benim zihnim onu takip edecek. Diyeceğim ki sen kavram şemasını anlamadan bir tercüme yapmışsın. Her metinde çalışmaz. Yani iyi bir soyut kavram şeması olan bir metinde yapay zeka bir şey üretemez. Orada sadece mütercim de değil. Bunda tercümanlık okuyorsan aklında bulunsun abi. Mevzuyu bilmiyorsan eğer metinlerde, soyut metinlerde tercümesini yapamazsın. Yani mesela ben yayın evinden şöyle bir tercüme vermem. Bu adam Arapça biliyor, hadi İbn Sina çevirsin bize. Arapça biliyor, hadi Gazali çevirsin. Sen o mevzuyu bileceksin. Yani Gazali'nin bir fıkıh usulü metnini çevireceksen fıkıh usulü bileceksin ve Arapçan olacak. Ancak öyle. Bu zaten seni yapay zekadan ayırıyor. Şu anki şeyi açıklamış oldun. Tam olarak aklımdakileri de biraz dökmüş oldun. Teşekkür ederim. Bu da benim sihrim hocam yani. Biz de boşuna Altay Camberiç olmadık yani. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Ben GDH'de teknoloji editörüyüm. Şunu soracağım.
3 mecrada da hesabım var dediniz ama YouTube'da mesela kullanmayı bilmiyorsunuz anladığım kadarıyla, pek ilginiz yok. Bu hep mi böyleydi? Adapte olmanız gerekmiyor mu? Çağın gerekliliği, hani telefonunuzun sesini mesela, hani kötü anlamda demiyorum Şunu ama öğren kardeşim. ama hayır yani Biz seni çekmek zorunda mıyız? estağfurullah, adapte olmanız gerekmiyor mu? Bu konuda hep mi böyleydiniz? Hani bunu merak ettim. Ben YouTube kanalı açtığımda bir gün önce WhatsApp kullanmıyordum. Yani bayağı kullanmıyordum. Gündüz internetim falan kapalı oluyordu. Hanım çok dalga geçiyordu zaten benimle. Ya bu arada hocam, bunu sormamın sebebi hani kullandığınız için, dijital mecraya Eyvallah. içerik ürettiğiniz için. Ya teknoloji şöyle konusunda. keşke bilsek çok da, ama şey değil yani, bunun yoksunluğuyla şey yapmıyorum abi. Çok daha önemli şeyler bilmiyoruz mesela insanlar olarak. Hani YouTube'u kullanmayı bilmek o kadar önemli değil bence. Ama yani mesela şöyle düşünüyorum ben mesela, atıyorum ben şimdi oynatma listesi eklerim. YouTube'u bu şekilde kullanıyorum. En azından sosyal medyayla alakam o. Güzel bir ders. Evet, adamı tanıyorum. Oynatma listesini ekledim ve arabamda dinliyorum. Sanıyorum Türkiye'deki en faydalı YouTube kullanıcılarından biri olabilirim. Ama üretim kısmıyla ilgili mesela ben çok kafa patlatsaydım bu benim vaktimi zayi eder. Yani benim başka işlerim var. O yüzden ben hep böyleydi. Yani sosyal medyayı açmadan önce WhatsApp kullanmıyordum, öyle düşün yani. Gün içinde bana WhatsApp'la ulaşamıyordum. Şu anda da öyledir yani. Normal hayatta mesela 3 gün sonra falan görürüm genelde WhatsApp yazışması. Hocam çok ilginç vallahi, bu kadar uzak kalıp 3 mecrada başarılı olmak, ben şey oldum, Ama hayran bence oldum. tam tersine zaten bu kadar içinde olursan başarılı olamıyorsun. Çünkü şöyle oluyor. Bu sosyal medya bir illüzyon oluşturuyor insanda. Yani bir yanılgı. Ben mesela, biz gençler oluyor işte, sosyal medyaya giriyorlar ve görüşüyoruz. Tavsiye vermek gerekiyor. Ben mesela çocuğa şey diyorum. Dün daha birisiyle konuştum. Dedim ki abi bak, etkileşim seni aldatmasın. Çünkü çocuk şöyle düşünüyor. Çok etkileşim alıyor zaten. Ne anlatsam olur. Ama olmuyor. Neden? Çünkü orada bir paralel evren, illüzyon, YouTube evrenin içine giriyor kafa olarak ve gerçek hayattan kopuyor. Bu gerçek hayattan kopmuşluk sana uzun vadede sosyal medyada iyi bir şey ürettirmiyor. Bu bir illüzyondur gerçekten. Ve ben çoğunlukla şunu da fark ediyorum sosyal medyada özellikle. Çok etkileşim almak odaklı giden insanlar genelde uzun vadeli gidemiyorlar. Çünkü hep terste kalıyorsun hocam. Hakikatin bir özgül ağırlığı vardır. Uzun vadede kazandırır. Eğer tersine etkileşim için mesela yalan söyleyebiliyorsan veya etkileşim için tabiri caizse çakallık yapabiliyorsan 3 sene sonra bunun bedelini hayat sana ödetiyor. Sosyal medya kullanmıyorum ya. Mesela videoyu çekiyorum. 5. kol faaliyeti falan anlatıyorum. Ay, yer yerinden oynuyor diyorum. Ne oldu? Bunu kimse bilmiyor mu diyorum. Tamam. Hani şu sosyal medyayla alakam yok ya benim. Bir şey olmadı ki diyorum. Tamam, şimdi çok organik bir insan görmek de senin hoşuna gidiyor sosyal medyada. Yani normal hayatta bir adam yani bu. Senin o circle'ın içinde değil ve circle'dakilerden ayrışıyor zaten bu yönüyle. Hocam buradaki belki tüm arkadaşlar bilmiyor olabilir. Futbolla da ilgili olduğunuzu biliyorum. Ben futbolla ilgili yayınlarınızı da izledim. Hatta ya Ali Lukunku'yu hatırlayan tek kişi ben değilmişim diye mutlu da oldum. İşte 2002'den itibaren. aynen öyle, benzer jenerasyon. Bir tahlil yapmak mümkün müdür? Yani ortamda bir tık eğlenceli hale getirmesinden. Türkiye'de nasıl insanlar Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı oldu? Bir taraftar portföyü böyle Hocam, bir şey çizsek. Yani ben Ya şöyle. şöyle insanlar Beşiktaşlıdır, şöyle adamlar. Ya ben çok hani insanlar üzerinden konuya gittim de geçen mesela şey oldu. İşte Suriye'de başarılı olunca bizimkiler, bir de aynı gün işte bu haber siteleriyle ilgili de olumlu bir gelişme yaşadı. Mesela keyiften ölmeyeyim diye bir hafta Fenerli olmaya karar verdim. Bu sayede dengeledim yani, overdose mutluluğu dengelemeye çalıştım. Şimdi ben çok çocukluğumdan beri futbolla ilişkim ve Ankara Gücü altyapısında falan da oynadım zamanında. Hani iyi de oynarım, ortalamanın üstünde oynarım. Yani Allah böyle yaratmış hocam. Sporların hepsini seviyorum ben. Yok, sağ açık oynardım o zaman. Boyum çok uzayınca basket oynamaya başladım. Hocam ben iyiyimdir ya, bileklerim falan. Bir ara halı saha ayarlayın. Net çağıracağız. Şimdiden Size geldi. Altaycan Medis skills izleteyim yani. Ya işte ondan kaynaklı böyle bayağı da iyidir yani. Çok fazla izledim. Efsane takımların çoğunu sayarım. Oyuncuların kariyerlerini iyi bilirim. Ali Lukunku mesela öncesinde falan da bayağı şeyim var. Seviyorum hocam, ben bir de futbol şeydir ya, bir ara bunun kitabını yazmayı düşünüyordum. Zorla alıkoydular. Onu da kolumu bacağımı tutarak yazma boşver dediler. Futbol hocam hayatı en iyi simüle eden 3-5 oyundan biridir. Çünkü mesela atıyorum satranç düşün, işte bilardo veya başka takım sporları düşün. Voleybol mesela. Çok kişi odaklıdır. Yani mesela basketbolda yanan bir oyuncu maçı kazandırır. Yani bir oyuncu o gün yandıysa kötü bir takıma maç kazandırabilir. Çünkü 45 sayı atabilir adam yani. Futbolda öyle değildir. Yani bir oyuncu kolay kolay maç kazandıramaz. Çok takım işidir. Sosyal hayatla da çok iyi stimüle eder.
Çünkü mesela düşün, ortada kavga eden insanlar var. Maç yapıyorlar. Tribünde insanlar var. Tribündeki insanların duyguları sahayla şekilleniyor. Sahadaki adamın tavrı tribünü etkiliyor. Mesela zamanında Tuncay Şanlı vardı. Kendi kendine bütün tribünü ayaklandırırdı yani. Adamın hiç top oynamasa tribünü ayaklandırması bile işe yarıyor. Şimdi toplumlar da böyledir yani. Hayatı o kadar stimüle eder ki mesela bir sosyoloji görürsün orada. Takım halinde davranmak. Ben mesela sürekli bu vurgudan bahsediyorum. İşte 10'a 10 iki grup. Bu aslında bir futbol takımında sonucunu direkt görürsün. Bu sürecin yönetilmesiyle ilgili mesela düşün, bak siyaset şeyi çıkarıyorsun. O süreci yönetiyorsun. Değil mi? Takımlar vardır, har vurur, harman savurur. 3 sene sonra feda sezonu yapmak zorunda kalır, değil mi? Yani bir futbol takımında o işin tamamını aslında hayatın içerisinde 100 yılda görebileceğin şeyi 3 yılda görürsün. Bu takım böyle yükseldi. Bu şekilde düştü. Ve bitik şu an. Veya işte bireyler arasındaki ilişkiyi görürsün. Mesela bir futbolcuya bakarsın hocam şeydir. Büyük takıma transfer olur. İyi topçu dersin ama ben bakıyorum iyi oyuncu. Ama 2 maçta anlarsın hocam. Bir maçta bak futboldan iyi anlayan bir adam sahaya çıkar ve adamın dizinin titremesinden bu adamda bunu kaldıracak psikoloji yok. Adam yetenekli, yeteneksiz değil. Psikoloji yok. Mesela şahıslar da böyledir. Kitap okuyor mesela çocuk. Benim ilk baktığım şey bu, kaldırabilir mi bunu? Diyorum ki kaldıramaz. Neden? Çünkü sadece kabiliyet ve yetenek yetmiyor. Değil mi? Onu kaldıracak bir psikoloji lazım. Topluluk içinde uyumlu davranış lazım. Lazım da lazım. Bu mesela ben futbola bu açıdan şeye bakıyorum ya. Muazzam bir spor hocam. Gerçekten muazzam bir spor yani. Diğer sporların hepsinden ayrışır. Yani futboldan anlayıp hayata mukayese etmeyi öğrenirsen en kolay sosyolojik örnekleri oradan algılıyoruz. Eyvallah. Hocam Galatasaraylı olduğunuzu düşünüyorum. Bu kadar bilir konuşmamdan. Hislerimde de yanılmıyorum. Anladığım kadarıyla. Anladığım kadarıyla. Fenerli olamaz. Başarılı görünüyor, o zaman Fenerli değildir. Hocam bir... Yaptığı işler oluyor, herhalde Fenerli değil. Eyvallah. Sezon sonu ne olur? Ben önden bir tahmininizi alayım. Abi ben 2 aydır falan futbolla ilgilenmiyorum. Hocam her Galatasaraylı gibi düşüşe geçtiği zaman öyle bir Galatasaray'ı bırakma. Hocam ben direkt şeyim ya, çıkarıma bakarım yani. Galatasaray beni eğlendirdiği sürece onunla yani hemen atlarım düşen gemiden. Yani Galatasaray kötü gittiği zaman direkt bu barbar sporunu niye izliyorsunuz? Daha elit zevkleriniz yok mu? Golf oynamıyor muyuz falan? Ben direkt hemen satarım hocam. Eyvallah hocam. 1-2 aydır falan takip etmiyorum. Keyif vermiyor Galatasaray. Eyvallah. Benim sorum biraz daha toplumsal bir meseleyle alakalı. Evliliklerdeki başarısızlık oranının yükselişini neye bağlıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Boşanma oranları geçtiğimiz yılda 200 bin civarında. Ama ben sadece boşanma oranlarından değil, mevcut evliliklerde çevremizden hepimizin de duyduğu gibi, yani illaki çevremizde vardır. Keşke evlenmeseydim ya da daha geç evlenseydim gibi cümleler çoğalıyor. Bu da başarısız evlilik olarak ben kendi içimde niteliyorum. Bunun yükseliş oranını neye bağlıyorsunuz ya da aynı şekilde görüyor musunuz toplumda? Ya şöyle, ben size mevzunun kökünden gideyim. Şimdi kötü doktorun bir özelliği vardır hocam. Kötü doktor semptoma takılır. Mesela çocuğu getirirsin, çocuk öksürüyor hocam der. Sen de o öksürüğü kesmeye çalışırsın. Ne yaparsın? İşte öksürük ilacı dayayım. Tam buna semptomatik tedavi denir. Bu kötü doktorun alametidir. İyi bir doktor semptomdan gitmez hocam. Semptomdan değil, tanıya gider. Bu çocuk öksürüyor çünkü zatürre, bu çocuk öksürüyor çünkü grip. Bunu ayırt ettiğin zaman sorunu çözmüşsün demektir. Çünkü bunların öksürük şekilleri farklıdır. Şimdi bizim toplumda, Türkiye'de şöyle bir sıkıntı görüyorum. Pek çok sorun var. Mesela boşanma, bu sorunlardan birisi. Bu bir semptom. Hastalığın kaynağı değil. Bu bir hastalığın ucu. Hangi hastalık? Şimdi bunun hakkında konuşmadığın zaman benim kanaatim sadece toplumu oyalamış olursun. Konuşulması gereken şeylerden birisi şu bence. Bir evlilik ne üzerine devam eder? Yani bir evliliğin devam etmesini sağlayan en önemli faktörler nelerdir? Mesela benim kanaatim diğergamlıktır. Yani sen kendinden eşin için vazgeçebildiğin noktalarda bir aile olmaya başlamışsın demektir. Kendinden vazgeçiyorsun, niçin? Çocuğun için baba olmaya başlamışsındır. Kendi keyfinden ödün verebiliyorsun, baba olmaya başlamışsındır. Bunun adı babalıktır. Diğergamlıktır, merhamettir vesaire. Bence en temelde de diğergamlık var. Çünkü bir çocuk hocam kolay büyümüyor. Yani ben mesela bakıyorum şimdi kendi hayatıma, doktorken 36 saat çalışabiliyorum. Ve gece uyumadığım için eve geldiğimde hemen uyuyorum ve bayılıyordum. Ve bu gerçekten zordur, yani bizim mesleği icra eden herkes bilir bunu.
Çocuk olduktan sonra bakıyorum ki çok kolay bir şeymiş doktorluk yani. Çocuk daha zor. Ben şimdi her gece 3 kere uyanmaya alışkınım. Tamam mı? Şimdi bunu sağlayan şey ne? Çocuk bana sıfır menfaat. Yani hiçbir ekstrası yok sevmekten başka. Onu da arada yaptırmıyor zaten. Diyorum bu bedel ödemek zorundasın kardeşim biz. Biz seninle uğraşıyoruz. Sevdireceksin kendini. Hep al. Sevmeyeceksek daha niye bu kadar uğraşıyoruz diye. Kızlarımı bu şekilde seviyorum genelde. Şimdi bu diğergamlık hissinin oluşması için mesela düşün bireyler hayal ediyoruz. Ne engel var? Keyifperestlik bir engel mi? Nefisperestlik. Büyük bir engel. Değil mi? Aslında çok ciddi oranda da nefisperest bir toplumun içinde yaşıyoruz. Peki bunu engellemek için kamusal alanda ne yaptık? Hiçbir şey. 18 sene eğittiğimiz bir çocuk nefsini terbiye etmekle ilgili hiçbir şey öğrenmedi. Hiçbir pratik yapmadı. Tarihin hiçbir döneminde toplumsal ve kamusal eğitimler bu şekilde planlanmadı hocam. Çünkü bu adamlar gerçekten eğitim vermeyi biliyordu. Baktığın zaman verilen toplumsal eğitimlere her zaman nefsi dizginlemek burada temel şeydir. Mesela niye yaşlı insanlar bir askere git gel, niye? Askere gidince nefsi ezilecek. Değil mi? Yani keyfinin zıddına da davranması gerektiğini anlayacak. Şimdi bunu vermediğim bir insan tamamen bireysel bir hayat yaşıyor. 27 yaşında evlendi, 30 yaşında evlendi, kişiliği oluştu. Artık köşeli bir karakter. Eğilebilme, bükülebilme ihtimali çok azaldı. Erkek veya kadın olsun. Yani adam var işte oyun bağımlısı, 30 yaşında. Çocuğunu görmüyor, oyun oynuyor sürekli. Ya bu adamın sorunu ne? Bu adamın sorunu kendi nefsini dizginleyememesi. Diğergamlaşamaması. Veya kadın için de aynısı geçerli. Dolayısıyla buradaki sorun çok daha yapısal ve temelde bir sorun. Ve bu sorundan kaynaklanan pek çok problem görüyorsunuz. Boşanma oranı bunun bir cüzü. Bir semptom yani. İşte bu hastanın ateşi var diyorsun. Ateş bir semptom, bir de öksürüğü var bunun. Aynı hastalıktan kaynaklanıyor. Yani bana kalırsa eğitim sistemi burada çok temel problemli. Onun dışında toplum yapısı da problemli duruyor. Mesela eski bir toplum düşünelim hocam. Bir evin etrafında yaşayan bir aile. Bir ev var. Evin babası var. Babası kaç yaşında evlenmiş? Kaç yaşında olmuş çocuğu? 18. Değil mi? 18 yaşında çocuk büyütebilir mi birisi? Büyütebilir mi? 35 yaşında büyütebilir mi? Zor. Gene büyütemez. Yani deneyimlemediğiniz her şeyin cahilisinizdir hocam. Yaş burada bir faktör değil. Bir insan 60 yaşında YouTube'un cahili olabilir. Yaş burada bir etmen değil. Deneyim sayısı etmen. Şimdi adamın babası 35-40 yaşında. Kendi çocuğu var ve torunu oldu. 40 yaşındayken. Yeni doğan o torunun bir sürü ayak işi var değil mi yapılması gereken? Kim yapacak bunları? Babası yapacak. Babası kaç yaşında? 19 yaşında. Enerjik değil mi? Sıkıntı olmaz bedeni işlerde. Peki akli olarak yürütülmesi gereken süreçte yeterli mi? Değil. Ama o süreci zaten o yönetmiyor. 40 yaşındaki dedesi yönetiyor. Şimdi sen 30 yaşında çocuk sahibi olmaya ittiğin zaman insanları 30 yaşında deneyimsiz birisi çocuğu büyütüyor. Ama eski toplumlarda şöyle bu. 40 yaşında dedesi yönetiyor o süreci. Bir çocuk elinden geçmiş, bir çocuğun nasıl büyüdüğünü görmüş. Şimdi torununu ile ilgili kararları veriyor. O yüzden mesela eskiden bundan 100 yıl önce insanlar dedeleriyle ünsiyetleri baba ünsiyeti gibi olurdu. Dedem beni bu okula yazdırdı. Niye? Çünkü dedesi inisiyatif alacak bir yaşta. Bugün 30 evlenmiş bir insan 60 yaşına geliyor dede. Artık şey düşüyor. O yüzden bu toplumun çok bence yapısal sıkıntıları var. Yani bu evlenme oranıdır, boşanmadır. Bunlar sosyal bağlamdan koparılabilir şeyler değil. Ve sosyal bağlam da zaten bunu düzeltmeye müsait bir şekilde kurgulanmamış. O yüzden bu semptom düzelir mi? Hastalık düzelmeden hayır. Hocam teşekkür ediyorum Eyvallah. geldiğiniz için. GDH sahnede sizi ağırlamak bizim için mutluluk. Bir yayınınız vardı. Kader üzerine. Allah bugün bana hangi evi nasip etmiş. Gideyim de bakayım. Kiralık bir ev üzerinden de örnek veriyordunuz. Biz bazı şeyleri hayatta böyle olduramadığımız şeylerin neden olmadığı sorusuna çok fazla kafa yorabiliyoruz. Bununla üzülebiliyoruz. Veya olan şeyleri haddinden fazla sevinebiliyoruz. Yani insanın da herhalde şeyi bu, zaafı mı bilmiyorum ama bu kader konusu için ve insanın bu yaşam çizgisindeki olanlara, olacak olanlara ve olmayanlara bakış açısını biraz daha
anlaşılabilir ve kendini de rahatlatabilir bir seviyeye çekmesi için ne yapması lazım? Ya bence şöyle, kader konusunda sürekli takıldığımız nokta şu oluyor. Yani biz bir özgür irade kendimize atfedelim de hani insanlar ben işte cinayet işledim bu da kaderimden demesinler. Ya bunu dışarı alın. Bu çok toplumun çok küçük bir kesimi. Ama toplumun büyük kesimi için kader inancının yönü şudur hocam. En azından böyle bakarım mevzuya. Hayatın içinde bir olay gördük ve bu olayın etrafında binlerce neden var. Bu nedenlerden kaç tanesini ben algılayabiliyorum? 1, 2, 3, 1000 değil. Dolayısıyla etrafında göremediğim bir nedenler örüntüsü içerisinde 3 tane nedene bakıp hareket ediyorum. Ve ettiğim harekette şöyle oluyor. Çoğu zaman bir karar veriyorsun, bir şeyin doğru olduğunu zannediyorsun ve 2 sene sonra yanlış olduğunu anlıyorsun. Lan iyi ki olmamış diyorsun yani. Keşke öyle olmasaydı diyorsun. Çünkü verdiğin karar yanlış, diğer nedensellikleri algılayamadın. Ben kader mevzuna bu bütün nedensellikler bağlamı içinde bakıyorum. Ve bu takdiri aşamıyorsun. Oradaki 1000 nedenin hepsini egale edemiyorsun. Sadece ortaya koyman gereken şeyin, çoğu zaman böyle oluyor zaten. Hakikat ve şeyin nosyonuna baktığında mesela ben diyelim ki bu son yaşadığımız olayda bunlarla yumruklaşalım mı? Bakıyorum olaya. Çok kişi itibarsızlaştırdılar. Fazla güçlü görünüyorlar. Ama yumruklaşmam gerekiyor. Tamam, o zaman başımıza gelene tahammül ederiz. Şimdi bunu sağlayan şey kaderdir. O 1000 nedensellik içerisinde benim gördüğüm 5 nedensellik böyle bir kavga başlatırsam dayak yiyeceğimi söylüyordu bana. Ama ahlaki nosyon diyor ki evet etmelisin bunu. Yersen ye. Allah'ın takdir ettiğinden başkası gelmez adamın başına. Diyorsun ve oluyor, abi bakıyorsun. Takdir ilahi celbetmiş. Dolayısıyla ben bir insanın korkaklaşmaması için zaten kader inancının güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Fazla yalpalamaması için. Çünkü her an o 5 neden senin gözünde değişiyor ve bu seni istikametsiz kılıyor. O 5 neden bazen sağa git diyor, bazen sola git diyor. Sen her seferinde bir sağ bir sol yapmamak için de yani o hakikat bildiğinde gidebilmen için de bir kader telakkin olman gerekiyor. Ben eskilerin bu tarz tabirlerini çok seviyorum. Ya diyor ki işte gayretullah'a dokunun diyor. Allah'ın rahmetini celbetti diyor. Allah'ın rahmetini celbetmek ne demek? Sen bir şey yapıyorsun ve o yaptığın şey dünyevi skalada bakıldığında hiçbir faydalı görünmüyor. Hiçbir olumlu yönü görünmüyor senin için. Ama yapıyorsun ve ben mesela hayatımda hiç hype olduğum konuların hiçbirisine ya bu konudan da hype oluruz diye girmedim. Bunu yapmazsam günah olur diye düşündüm. Bunun yapılması gerekiyor. Birisi yapacak bunu. Yapmazsam günah olur. Bu Allah alem mesela bence Allah'ın rahmetini celbediyor. Çünkü orada gerçekten bir imtihan veriyorsun. Yani bu işte tutup çıkarına uygun görünürken herkes arkandayken konuşmaktan başka bir şey. Onu yaptığında gerçekten samimi bir şekilde ben öyle diyorum zaten. Ben kendimi Müslüman hissediyorum böyle şeyler yapınca. Bende böyle bir hastalık vardır hocam. Sürekli şey yapıyorum. Tamam şimdi mesela şu an mesela birisi işte Müslüman oldum diyor mesela. Eskiden çok etkileniyordum bundan. Şu an yani düşünüyorum ben bundan bir menfaat kazanıyor olabilirim diyorum yani, tamam mı? Hiç ihlaslı hissedemiyorum kendimi. Yani ihlaslı mıyım bilmiyorum, tartamıyorum falan. Mesela şu an keyif aldığım şey şu oluyor. İşte Konya'da geçen bir camide kıldım. Böyle çok ayaz ve orada bedenime mesela işte soğuk suda abdest almak. Bu bana dindar hissettiriyor mesela. Daha iyi bir yerde yapabilirim. İhlasımı en azından burada sorgulamak zorunda kalmıyorum diyorum. Bunda hiçbir menfaat yok. Ama onun dışında işte tefsir dersi yapıyorsun vesaire yapıyorsun. Bunlardan menfaat kapısı var mı? Bilmiyorum. Niyetimi sorgulamak da zor geliyor. O yüzden hiçbir menfaatin görünmediği bir yerde yaptığım her iş bana kendimi Müslüman hissettiriyor ve ben böyle hissetmeyi çok seviyorum. İşin aslı. Bunu da sağlayan kader inancı oluyor yani. En azından öyle düşünüyorum. ACM Fan Club'dan bir kardeşim olarak geldim. Ufak bir ricam olacaktı abi senden. Benim bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Bugün bütün vardı ama seni görmeyi tercih ettim. Babama bir iki kelam edersen kendisi izleyecektir muhtemelen. Ben buna değerim abi. Çok doğru, salih bir evlat yetiştirmişsiniz. Benim gibi muteber bir zatı izliyor. Allah razı olsun. Abi bir sorum daha vardı. Şimdi tweet atıyorsun, ben müsait olmuyorum, diyorum ki Öz abim haklıdır sonra okurum falan diyorum. Makul tabii. Ama abi Gayet senin rasyonel. Galatasaraylı olmanı benim aklım ermiyor yani, olmaz abi bu işi lütfen. Bir hikmeti vardır diye şey yapacaksın ama onda. Olmuyor Bir abi benim... bildiği vardır anlayamıyoruzdur diye. Onu Eyvallah peki. Yani bize o konularda sana açılmayan bazı pencereler vardı. Hak olmasaydı niye Galatasaray'ı tutalım? Doğru olmasaydı biz neden böyle yapalım? Bir de öyle. Teşekkür ederiz abi her şey için. Biz gençlere de çok yardımcı oluyorsun. Şaka bir yana. Allah senden razı Abi olsun. siz de bize de yardımcı oluyorsunuz ya. Yani ben bakıyorum mesela bir şey başlayınca gençlerden başka yani sizdeki motor olmasa biz de olmayız zaten. Yani benim size faydamdan çok sizin bana faydanız vardır bence. Ben bir de genel olarak insan sevmiyorum hacı abi.
Yani hoşlanmıyorum. Sosyal ortamlarda var olamıyorum falan. İşte böyle gençler falan şey olunca kendimi çok motive hissediyorum. Abi çok keyifli falan diye. Mutlu hissettiriyor bana yani. Abi son günlerde kullandığım bir cümle vardı. İslam mahkum bir din değil, hakim bir dindir diye. Şimdi ben meseleyi biraz üniversiteler özelinde almak istiyorum. Genele baktığımızda eyvallah hani İslam hakim bir din şeklinde yaşanıyor ama fotoğrafı biraz yakınlaştığımızda bazı üniversitelerde mahkum bir dinmiş gibi yaşanılıyor. Daha da detaya indiğimizde, şahsiyetlere indiğimizde adam hakikaten abi veya abla hakkıyla İslam'ı yaşıyor ama gizli yaşıyor, görünmeden yaşıyor. Yani bunun asıl köküne indiğimizde sen nasıl bir sonuçla karşılaşıyorsun ve bu abiye ablaya nasıl bir öneri verebilirsin? Abi ben insanları bilmem. Yani ben kendimi bilirim. İnsanlar hakkında da şöyle düşünüyorum. Ben abi şu dindarlığın şu motivasyondan uzaklaşması gerekiyor. İnsan eleştirmek dindarlık değildir abi. Tamam, yani insan dediğin çok kompleks bir varlık. Bir yaşanmışlığın üzerinde yapıyor her şeyi. Mesela bir şey olmuştur, başına bir şey gelmiştir. Ve korkuyordur. Bu gayet insani, normal bir şey yani. Ben buna hiç takılmam. Buradan bir ahlaki üstünlük devşirmeye çalışmayı da hiç sevmiyorum. Yani pek çok çeşitli insan var abi. Dolayısıyla herkesin ameli farklı farklı olabilir ve ben bunu değerlendirme merci değilim. İnsanların ahlaki yargılamasını Allah yapar. Çünkü onun bütün nedenlerini ihate edecek olan Allah'tır. Ama kendim üzerinden şey yapacak olursam, ya kendim üzerinden de değil, direkt İslam'ın benim anladığım şekli üzerinden konuşacak olursam, bir şeyin hakikat olduğuna inanıyorsam, hakikat tabi olan bir şey değildir abi. Yani onun hakikat olduğunu kavramanın sebebi ona tabi olman içindir zaten. Bu doğru ve ben bunun peşinden gidiyorum demektir. Dolayısıyla doğruyu bir şeyin arkasına at arabası yapamazsın abi. Tamam mı? Önündeki attan daha doğru çünkü o. Bu İslam'ın özündeki aslında yani hakim olma konusu hakikat olma iddiasıyla birliktedir. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sorum şu şekilde. Seni çok kibirli görenler var. Ben böyle düşünmüyorum. Hatta verilmesi gereken bir sadaka olduğunu düşünüyorum sendeki bu görenlerin gördükleri kibri. Ve gençlerin sempatisini de bunun kazandığını düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Çünkü senin yaptığını yapan başka kanallar da var, başka hesaplar da var. Karşı tarafla dövüşen ama tevazuyla hareket ediyorlar ve bence tutamamalarının sebebi de Müslümanların sempatisini celbetmiyor. Bu insanlara karşı tevazulu hareket etmeleri. Sen ne düşünüyorsun? Bu bir tevazu değildir abi zaten. Yani bir insanın izzetsiz davranması tevazu değildir. Şimdi kimseyi itham etmek için söylemiyorum da birisi, yine metro örneğine gidelim. Sen hiçbir şey yapmamışsın. Bir Müslüman adamın cüzdanını çalmış ve bu adam sana dönüp diyor ki sen hırsızsın. Sen şimdi bu adama şey diyorsun. Bak kardeşim, o adam senin cüzdanını çaldı diye niye ben de hırsız olayım falan. Bu normal değildir. Normali senin bu adama sinirlenmendir. Sen benimle ilgili böyle konuşamazsın. Ben hiçbir şey yapmadım, beni tanımıyorsun bile demendir. Yani sen zaten sosyal hayatında böyle davranıyorsun. Bu bir tevazu değildir. Ben kibir kavramı, yani şimdi nefsimi bundan tezkiye etmek istemiyorum. Hani vardır ve inşallah kırılır. Şey değilim yani, bunu da geyik olsun diye söylemiyorum. Vardır yani. Ama kibir mevzu Müslümanlar arasında yanlış anlaşılan bir konudur. Yani özgüvensizliği insanlar şey zannederler. Tevazu zannederler. Bir örnek anlatayım ki güzel de bir şekilde bitmiş olsun sahabeden bahsederek. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh mescide giriyor ve diyor ki mescitte sahabiler var. Bir sürü sahabe var. Abdullah İbni Mesud da Hanefi mezhebinin kurucu sahabesi sayılabilir. Diyor ki şu mescitte diyor, yani şu aranızda benden iyi Kur'an bilen olduğunuz düşünseydim diyor. O Çin'de bile olsa onun yanına giderdim diyor eğitim almaya. Hiçbiriniz benden iyi bilmiyorsunuz demeye getiriyor yani. Hepinizden iyi biliyorum ben Kur'an'ı. Anlatan sahabi, bu olayı anlatan sahabi diyor ki, şey diyor, Abdullah İbni Mesud kibirlendi. Kibirlendi mi? Ben hepinizden iyi biliyorum Kur'an diyor. Kibirlendi mi? Bu bir kibir midir? Ya bizi niye linçliyorsunuz o zaman ya? Ben diyorum sosyal medya işini bilmiyorsunuz diyorum. Kibirlenme, sadece sen biliyorsun dedi. Şimdi Abdullah İbni Mesud bunu söylüyor. Dedi ki böyle söyledi ve hiç kimse itiraz etmedi. Çünkü bu bir kibir değildir. Bu bir hakikatin isarıdır. Abdullah İbni Mesud'un da bildiği, o mescittekilerin de bildiği bir hakikatin ikrarıdır bu. Bir sahabeye yine soru soruyor. Çok hoşuma gidiyor. Bir konuyla ilgili bir hadis, yani Resulullah'tan sen de bu konuda bir şey biliyor musun diyor sahabeye. Sahabe diyor ki konuyu bilen birine denk geldim. Bak gerçekten lafa böyle giriyor. Bu mevzuyu bilen birine sordun. Şimdi bu kibir midir? Hayır, konuyu bilen birisi gerçekten. Ya ben nefsimde zaten o konuyu senden iyi bildiğimi düşünüyorsam bunu söylemem riyadır. Yani sen hayatında hiçbir kelam kitabı okumamışsın. Kelamla ilgili bir iddiada bulunuyorsun. Ben sanırım sen kelamdan ne anlarsın kardeş diyorum, git işine.
Şimdi bu kibir midir? Hayır, ben nefsimde zaten böyle olduğunu biliyorum. Sen de biliyorsun. Diğer insanlar da biliyor. O zaman ben riya yapacağım. Ya biz kimiz ki sen hani. Tabii biz de bilmeyiz ama bu riyadır. İkimiz de biliyoruz nefsimizde bunun doğru olduğunu. Tabii bunun şeyi de var. Tersine düşme ihtimali var ama biz özgüvensizliği kibir zannediyoruz abi. Değildir. Oldukça özgüvenli insanlar sahabe topluluğu. Karşındakiler çok daha kibirli. Dolayısıyla kibirliye kibir, hadis doğru mu abi bilmiyorum. Sen bilirsin. Kibirli davranmak sadakada Sadece kibirlilikten de değil. Abi adam geliyor mesela diyor, Müslümanlar diyor hiçbir şey üretmediler ki diyor. Ben de sen ne anlarsın? Sen mevzuyu bilmiyorsun. Tamam, şimdi adam diyor ki seninki kibirli. Hayır değil abi. O adamınki kibirli. Ben mesela tutup bütün bir külliyatları işte metinleri tahkir edecek. Ya bak düşünsene herifteki özgüven patlamasını. Anladın mı? Ben mesela düşünüyorum yani at önüne Şerhüne Vakıf bir sayfa okuyup anlamaya çalışsın. Bunu yapamayacak bir adam mesela yapıyor. İşte Osmanlıca bilmiyor mesela, diyor ki en cahil Türkler Müslüman Türklerdir. Sen bu kanıya ulaşabilecek, bu konuda yargı belirtebilecek düzeyde bilgi sahibi birisi değilsin. Çok büyük bir istikbar. Dolayısıyla bu mevzu bir tık yanlış anlaşılıyor. Tabii tersi de hani mesela her haltı yiyip de Müslüman da özgüvenli olur dememek lazım. O yüzden böyle bir şeyle bırakmış olayım. Şimdi hocam Şafak Altun, şimdi teknolojik değişimlerle beraber teknolojik dinler de ortaya çıkmadı. Mesela Star Wars'tan sonra mesela nedir? İşte Jediizm, Jedi dini gibi mesela bir şey çıkıyor. İşte insanlar mesela Jedi dini, Jedi dini. Yapıyor Jedi, ya insanlar. gibi. Üretiyorlar bu sporu yapıyorlar gerçekten. Din üretme işi deyince de insan yani. İşte böyle insanlar robotlarla evleniyorlar. İşte böyle hayatlarına bir anlam katmaya çalışıyorlar. Böyle her dönem kendine doğru ya da kendi dönemine doğru bir hani inanç sistemi ya da inanma şekli geliştirebiliyor. İşte acaba insan böyle anlam arayan canlı mı yoksa anlamı bulduğuna inanan canlı mı? Siz bu gidişatını mesela nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve ateistler bu konuya ne diyor? Ben ateistleri bilmiyorum. Biz şimdi bence şöyle hocam, insan anlam aramak zorunda olan bir canlı. Ve buna erindiğinde de sahte bir şeye anlam muamelesi yapıp o meşakkati çekmemek için saçma sapan şeylere anlam yükleyen bir varlık. Yoksa içinde insanı anlam aramak üzerine dürten bir şey var. Bu Allah'ın yarattığı işte içlerine hidayet yapacağız diyor ya. Bence bu mekanizma böyle çalışıyor. Ve evet, kendini aldatmayı seviyor insan yani. Nasip. Eyvallah. Eyvallah.